Sukinyu, hemen geri dön. Bu hayalinden vazgeç. Asla sizin dediğiniz o adamla evlenmem. O hasta ve topal yaşlı adamla. Mu ailesiyle evlenmek, senin için büyük bir şans. Bu şansı sen ister misin? Şu an erkek arkadaşımla ilişkimiz çok iyi. Yakında evleneceğiz. Sukinyu'yu tanıyorsun. O aptal kadın beni ne kadar seviyor. Ne dersem inanıyor. Evlilik belgesini aldığımda, Su ailesinin mal varlığını alabilirim. O zaman çabuk ol sevgilim. Ben ve karnımdaki bebek fazla bekleyemeyiz. Alo, neden susuyorsun? Uyarıyorum seni. Kendini rastgele biriyle evlendirme, yoksa bir daha asla Su ailesinin kapısından içeri giremezsin. Alçak herif. Beni ve annemi çoktan kovmadın mı? Anladım. Yeni döndüm. Büyük baba hızla nüfus kaydımı geri almamı istiyor. Nüfus kaydı, o yaşlı adam gerçekten seni geri dönmeye zorluyor. Şu Su neyse onunla nişanlanıyorsun. Dolandırıcı alçak. Tanrı beni mahvediyor. Bir erkek, üstelik nüfus cüzdanı olan bir erkek. O bu. Beyefendi, biraz kaba olabilir ama ailem çok baskı yapıyor. Benimle evlenmeye ne dersin? Bekar mısın? Evet. Tamam, ben de bekarım. İşimde resmi olarak çalışmaya başlayacağım. Sosyal güvencem de var. Sen bile tanışma yapsan, benim gibi. Güvenilir birini bulamazsın. Tamam. Hadi gidelim. Gerçekten kabul etti. Ben de. Biraz hızlı olmadı mı? Neden telaşlanıyorsun? Çocuk bile oldu. Bunları görmemden mi korkuyorsun? Patron mu? Büyük baba mu? Sizi bu malikanesine götürmemi istedi. Öğleden sonra başka bir programınız var mı? Akşam için bir planım var. Hadi, benimle evlenmeye gidelim. Ne yapıyorsun sen? Bana vurmaya cesaretin mi var? Benim Van Mo grubunun müdürü olduğumu biliyor musun? İnanıyor musun? Şirketimdeki herhangi bir avukat. Seni iflasa sürükleyebilir. Kiminle evleniyorsun? Kiminle olursa olsun, seninle değil. Peki Sukinyu. Benim hakkımda başka bir adam. Şu pis fikirlerini geri al. Gerçekten gözüm kör olmuş, seni tanıdığım için. Bana göster. Çabuk gelin, üçüncü kişi ve pislik adam dövüyor. Şu genç kızlar gerçekten çok sert. Bunu eve alan kim kontrol edebilir ki? Arabayı sür. Mu ailesiyle ticari evliliği reddetti. Sonuçta böyle bir apartmanda yaşıyor. Ticari evlilik, güzel sözler, yoksa kızını satmak değil mi? Karşı taraf Van Mu grubunun varisi. Birçok insan bunun için can atıyor. Mu ailesinin eşiğine bile ulaşamıyor. Sen nankörlük etme. Madem bu ailesine bu kadar yaranmak istiyorsun. O zaman sen evlen. Sen. Boss mu? Mu malikanesine dönmeyeceğinize emin misiniz? Yeni aldığınız o apartmanda mı kalacaksınız? Şirkete yakın. Çok iyi. Madem sahte evlilik belgesini bile hazırladınız. Gerçek mi sahte mi, gidip nüfus müdürlüğünde kontrol edebilirsin. Ne olursa olsun, asla mu ailesine gelin gitmeyeceğim. Madem bu kadar beceriklisin. O zaman babanla ilişkini tamamen kes. Zaten onunla bir ilişkim yok, defolup gidebilirsin. Seni küstah. Bana böyle konuşmaya cesaretin var mı? Bugün baban adına sana bir ders vereceğim.
Ne oluyor? Sen kimsin? Sana ikimiz arasındaki ilişkiyi söylemedi mi? Bu benim kocam, zaten evlendik. Gerçekten evlendiniz mi? Sukinyu, unutma. Eğer Mu ailesiyle evlenemezsen, Su ailesinin kapısından içeri giremezsin. Su ailesine hiç dönmeyi düşünmedim. Beni Mu ailesine satmayı hayal etme. Sen de 3 yıldır komada olan annenin uyanacağını hayal etme. Bunu söylemeye yüzün mü var? Burada sana hoş geldin demiyoruz. Siz beni bekleyin. Üzgünüm. İşin bitince kaçmak istiyorsun. Tıpkı nüfus müdürlüğündeki gibi. Burada ne yapıyorsun? Beni mi takip ediyorsun? Bu benim evim. Yan tarafta yaşıyorum. Sen de burada mı kiralık evde oturuyorsun? Evet. Az önce ne dediğini duydum. Mu ailesine ölümüne bile gitmek istemiyorsun. Duydun mu? Neden gitmek istemiyorsun? Duydum ki bu Mu ailesinin büyük torunu yurt dışında yıllarca eğitim görmüş. Bir de finans alanında akademik derece almış. Üstelik yurt dışında kendi işini kurup borsaya açmayı başarmış. Sanki bir listeye girmiş gibi. Kulağa abartı gibi geliyor. Neden gerçek olamaz ki? Gerçek olsa bile. Onun başarılarıyla. %80 ihtimalle yaşlı, çirkin ve kel olmalı. Bir de duydum ki çocukluğundan beri hastalıklıymış. Birkaç yıl önce tekerlekli sandalyeye bile mahkum olmuş. Hem sağlığı kötü hem de yaşı büyük biri. Bir de çirkinmiş, yurt dışındaki sosyete çevresinde. Herhangi bir sosyetikle evlenebilirdi, değil mi? Neden illa ülkeye dönüp evlenmek istiyor, anlamıyorum. Madem ikimiz de kiracıyız. Bundan sonra birlikte yaşasak nasıl olur? Benim buraya mı geleceksin? Yoksa ben senin yanına mı taşınayım? Eğer bir miktar kira tasarrufu yapabilirsek, tedavi masraflarını karşılayabiliriz. Olabilir. Ama benim odam çok küçük, sadece bir yatak var, 2 kişi yaşayamayız. O zaman sen buraya taşın. Git eşyalarını topla. Sana yardım edeyim. Gerek yok, kendim halledebilirim. İyi misin? İyiyim. Bu ev çok büyük, kirası da pahalı olmalı. Bu arkadaşımın evi. Burada kalmam çok masraflı değil. Bir anlaşma yapalım, elektrik ve su faturasını yarı yarıya paylaşalım. Ben kanepede uyuyabilirim. Sonra kiranın 1/3'ünü. Evlilik cüzdanını aldık. Ne kuralları koyuyorsun? Benim evimde kalıyorsun. Bu zaten doğal olan bir şey değil mi? Çok utanıyorum, kiranın 1/3'ünü ödeyebilirim. Bayan Su, bilmen gereken şey artık evli olduğumuz. Bu kadar ayrıntıya girmeye gerek yok. Üzgünüm, bu sadece şeklen bir evlilik. Ne diyorsun? Sana tazminat ödeyebilirim. Nasıl tazminat ödemeyi düşünüyorsun? Bu tablo. 100 yıllar önce Gustave'nin yaptığı o tablo değil mi? 100 milyar dolar değerindeki dünyaca ünlü tablo, nasıl olur da? Sahte. Oh! Peki bu. Bu da sahte. Şimdi sahteler bile bu kadar gerçekçi yapılıyor. Eşyalarımı toplamaya gidiyorum.
Asistan o. Sana hazırlamanı söylediğim şeyler nasıl gidiyor? Boss mu? Bana daha önce yardım etmenizi emretmiştiniz. Hazırlanan ikinci el araba, hazır. Ama anlamıyorum. Neden böyle ucuz bir araba istediniz? Ne yapmak için? Karımı işten almak için. Abi. Ne diyorsun? Yurt dışından döndüğüm gün bir de evlendik. Hey, yurt dışından yeni dönmüşsün. Bu kadar çok belge mi alman gerekiyor? Bir belge al. Bu, ne belgesi? Evlilik cüzdanı. Bu röportaj, staj döneminin bitmesinden önceki değerlendirmen. Önümüzdeki pazartesiden önce, metni kesinlikle hazır etmelisin. Editör Chen, Vanmu grubu tüm röportajları reddediyor. Sektörde herkesin bildiği bir kural. Bunun benim kadrolu olma sınavım olduğunu söylüyorsunuz. Biz birinci sınıf bir dergiyiz, boş insanları beslemeyiz, geçersen kalırsın. Geçemezsen defol. Vanmu grubunun zor olduğu herkesçe biliniyor. Ne yapacağım şimdi? Merhaba. Ben Zanshank dergisinden bir muhabirim. Bugün buraya reklam departmanı direktörünüzle röportaj yapmaya geldim. Bay Mumin Chuan ile. Vanmu grubu hiçbir zaman medya röportajlarını kabul etmez. Bunu bilmiyor musun? Ama editörümüz. Ve Bosmu'nun asistanıyla anlaştı. Anlaştı. Bosmu'nun asistanı. Dün gece iş seyahatine çıktı. Güvenlik onu kovsun. Nereden geldiği belli değil. Ne amaçla geldiğini kim bilebilir? Hayır, randevum var. Bırakın beni. Bu da kim? Bu köylü Sukinyu değil mi? Yanılmıyorum değil mi? Mumin Chuan ile röportaj yapmaya geldim. Seninle başka şeyler konuşacak vaktim yok. Alay etme. Buraya ikinci beyi röportaj yapmaya mı geldin? Sanırım yeni bir erkek tarafından terk edildin. Buraya yükseklere tırmanmaya geldin. Ne? Üçüncü kişi olmak çok mu gurur verici? Ben senin meslektaşlarınla konuşayım mı diyorsun? Karnını nasıl bu hale getirdin? Ne saçmalıyorsun sen? İyi kötü yol vermez, çekil. Duydum ki haber bültenin olmadan resmi olarak işe alınmayacakmışsın. Yalvar bana, yalvarırsan içeri girmene izin veririm. Editör Chen, bu senin ayarladığın bir şey mi? Evet, ne olmuş? Şu an diz çöküp yalvarırsan. Sana bir şans vereceğim. Nişanlını kaptım, işini de kaybettin. Bu his pek hoş değil, değil mi? Güzel, bana böyle bir oyun oynuyorsunuz. Bırakın beni, bırakın. Üçüncü kişi olup böyle gururlu davranıyorsun. Meng Feifei, gerçekten yüzün kalmamış. Duydum ki, o Shao Ming'in eski kız arkadaşıymış. Shao Ming'in etrafında sürekli dolaşan o kız. Sana söylüyorum, bir ilişkide sevilmeyen kişi, asıl üçüncü kişidir. Sen, Sana tavsiyem, gerçekleri kabul et. Sana cesaretin için mi teşekkür etmeliyim? Yoksa aptallığın için mi? tüh, Seni yüzsüz şey. Geç kaldım. Muyan Chen, sen ne arıyorsun burada? Sen kimsin? Müdür mu? Bu kadın burada sorun çıkarıyor. Hemen kovun onu. Hangi departmandasın? Burada böyle pervasızca davranıyorsun? Satış departmanının sorumlusuyum. Adım Meng. Adın ne olursa olsun, satış departmanı arka binada. Kim sana genel merkeze gelme izni verdi? Vanmu grubu her zaman dışarıdan röportaj kabul etmez.
Güvenliği çağırdım. Sadece düzeni sağlamak istedim. Müdür, siz bilmiyorsunuz. Şu hayalperest genç kızlar. Nasıl şirkete sızıyorlar? Editör Chen beni buraya getirmek için senin kışkırtmanla mı kandırdı? Normalde şirkete sızmaya çalışan çok insan var. Şimdi müdür mu geri döndü. Daha da fazla hayalperest ortaya çıktı. Çok fazla roman mı okudun sen? Müdür mu? Kim olduğu önemli değil. Van Mu grubu, onun istediği zaman röportaj yapabileceği bir yer değil. Layık mı ki? Burada boş konuşuyorsun. Sen layık mısın? Sen kimsin ki? Müdürümüzün önünde böyle konuşuyorsun. Müdür, bu ikisi kesinlikle birlikte çalışıyor. İkisini de kovun. Bu 2 yıl boyunca insan kaynakları departmanı gerçekten de bir sürü boş insan beslemiş. Bunlar da neyin nesi böyle? Burası neresi sanıyorsunuz? Tahmin ettiğim gibi. Bana niye bakıyorsun? Son zamanlarda şirketin havası gerçekten sorunlu. Ama insan kaynakları benim sorumluluğumda değil. Artık bu iş senin sorumluluğunda. Neden ya? Yengenin seninle röportaj yapmak istediğini duymadın mı? Röportaj yapacakmış. Hem de yengen mi? Yengem, yani karın, eziliyordu orada. Abla heyecanlanma, hemen hallederim. Hadi Lao, kurtarmaya gidiyoruz. Muyan Chen burada ne arıyor? Muminchuan'la çok yakın gibi görünüyor. Sukinyu, direktörümüz burada. Sadece baş belası çıkarmanı engellemek için. O gözlerin ne öyle? Flört mü ediyorsun? Direktörümüzün sana bir kez bile bakacağını mı sanıyorsun? Bayan Su. Uzun zamandır duyuyordum. Tanıştığımıza memnun oldum. Uzun zamandır duyuyordum. Derginizin ününü uzun zamandır duyuyordum. Patron mu? Burada baş belası çıkarıyor. Şirketimizin itibarını zedeleyecek. Sakın onun dürüst görünümlü yüzüne aldanmayın. Gereksiz konuşma. Direktör, yanlış anladınız. Lao, güvenlik, götürün şunu. O ne hakla? Yaralandın mı? Hayır. Direktör, insan kaynakları departmanının tamamı gönderilebilir. Görünüşe göre patron bu gerçekten sinirlenmiş. Saçmalama, bilmiyor muyum sanıyorsun? Biraz daha kalsaydım. Beni parçalardı. Ne oluyor? Sen burada ne yapıyorsun? Anladım, sen. Sen. Neyse, ölsem bile Mo ailesine gelin olmam. O benim patronum. Şaşırmadım. Patron Mu ile birlikte görünmen normal. Bayan Su, yanılmıyorsam. Bugün benimle röportaj yapmaya geldiniz. Evet, patron Mu. Acaba şu an uygun musunuz? Şu an uygunum. Bayan Su. Yukarıda konuşalım. Patron Mu. Beni kurtardığın için gerçekten çok teşekkür ederim. Aile gibiyiz, nezaket göstermene gerek yok. Ne ailesi? Neredeyse ağzımdan kaçıracaktım. Abimin rol yapma takıntısı olduğunu bilmiyordum. Gerçekten şaşırtıcı. Kocan benim altımda çalışmıyor mu? Şirket çalışanları bir ailedir. Tamamlandı. Boss Movie'in bu röportaj hakkında. Özel olarak belirtilebilir mi? Tabii ki. Senin dışında, burada oturacak ikinci bir gazeteci olmayacak. Vanmu grubunun medya raporlaması için her zaman katı kuralları vardır. Peki neden bana bu istisnayı yaptı? Bayan Su, birazdan bir toplantım var. Başka sormak istediğin bir şey var mı? Yok, o zaman şimdilik rahatsız etmeyeyim. Güle güle. Boss Movie. Röportaj metnini düzenleyip geri döneceğim. Eğer ek bilgi gerekiyorsa sizi tekrar rahatsız etmem gerekebilir. Tamam, kart vizitim var ya. İhtiyacın olduğunda beni ara. Teşekkürler.
Nasıl taksi bulamıyorum? Bugün her şey tuhaf görünüyor. İnsan Kaynakları Departmanı'nın soruşturulduğunu duydum. Bize de bulaşır mı? Geçen yıllarda torpille giren sadece biz değiliz. Üst yönetim aniden kontrol etmeye karar verse bile. Bu kadar çabuk bize ulaşamazlar. En fazla birkaç üst düzey elemanı yakalarlar. Çok haklısın. Bosmu yeni döndü ve çok meşgul. Alt kademedeki bu kadar insanı araştırmaya vakti olmaz. Suvinyu, yönetici asansörüne bile binebiliyorsun. Yağmur yağıyor. Neden seni alan yok? Evlenmedin mi? Kocan nerede? Ne evlenmesi? Bence sadece bir evlilik cüzdanı almış. İnsanları kandırıyor olmalı. Porsche, Suvinyu neye bakıyorsun? Seni almak için geldiğini mi sanıyorsun? Özür dilerim canım. Geç kaldım. Hadi bin. O adam kimdi? Su bin yüye canım diyordu. Bilmiyorum. İyi göremedim. Sen burada ne yapıyorsun? Bana cevap vermedin. Burada ne yapıyorsun? Önce kurulan, hasta olma. Mu Yanchen. Sen gerçekten kimsin? Ben senin kocanım. Başka ne olabilirim ki? Mu ailesinden değilsin. Peki bu araba kimin? Bu, Başkan Mu'nun arabası. Evet, ben onun şoförüyüm. O benim iş arkadaşım. Başkan Mu. Kim o? Büyük ihtimalle bahsettiğin kişi, Mu ailesinin büyük torunu. Van Mu grubunun şu anki başkanı. O yaşlı, topal, kel herif. Mu Yanchen. Bu şoför arkadaşın, araba kullanmakta pek iyi değil. Sen önce git, arabayı ben kullanırım. Tamam, Mu abi. O senden büyük görünüyor, sana nasıl Mu abi diyor. Üstüm başım sırılsıklam. Banyoyu kullanabilir miyim? Şimdi içeri gelme. Yedek kıyafet almayı unuttun mu? Ah, unuttum. Sorun değil, senin kıyafetlerini giyer çıkarım. Benim kıyafetlerim. Giyeceğine emin misin? Sonuçta biz karı kocayız. O da arkadaşıyız. Kullanmamda bir sakınca yok, değil mi? Tamam, giyebilirsin. Yağmurda ıslandın ama hala neşelisin. Tabii ki gelecek hafta kadroya alınacağım. Editörüm biraz katı olsa da. Verdiği görevi başarıyla tamamladım. Öyle mi? Bu arada, bugün neden Van Mu grubuna gittin? Editörüm yüzünden. Başkan Mu ile röportaj yapmamı istedi. Van Mu grubunun yöneticilerine ulaşmanın zor olduğu söylenir. Özellikle de Mu minimum şu ana. İşinin zor olduğu meşhurdur, ilk duyduğumda. Kendimi ölüme mahkum hissettim. Bugün her şey yolunda gitse bile. Bir şeylerin tuhaf olduğunu hissediyorum. Nesi tuhaf? Altıncı hissim bana diyor ki bu iş. Basit değil. Peki altıncı hissin sana başka ne söylüyor? Mu Yanchen. Mu minimum şu an. İkiniz de Mu soyadını taşıyorsunuz. Anladım, sen. Fazla kurcalama, dedi ya, onların şoförü olduğunu. Böyle konuşursa, bu asların. Liderle ilişkileri iyi olmalı.
Şimdi anlıyorum. Neden bana böyle giyindiğimi sordu. Biraz fazla oldu sanki. Bilerek yaptığımı mı sanıyor acaba? Bana daha önce söylemeliydin, Mo ailesinin şoförü olduğunu. Yüzünden. Yüzünden sana Mo ailesi hakkında o kadar kötü şey söyledim. Sormadın ki. Ama bugün o Mu Minchuan. Oldukça yakışıklı ve uzun boyluydu. Onunla evlenecek biri. Kesinlikle. Çok mutlu olur. Hala hayal kurmaya cesaretin mi var? Sana bir şans daha veriyorum. Düzgün konuş. Ne şansı. Geri çekil. Bu, geçen ay yayınlanan reklamların verileri. Sonuçlar fena değil. Bir bak. Abi, bu bakışlar da ne? Sana bir şey mi yaptım? Sen mi yakışıklısın? Ben mi? Muyan Chen. Çocukluğumdan beri senin güzelliğin altında ezildim. Şimdi de sözle mi ezmeye çalışıyorsun? Bu kadar da olmaz. Alo. Sonra görüşürüz. Bu akşam randevum var. Keyfim yerinde, seninle uğraşmayacağım. Randevu mu? Seni kim randevuya çağırır ki? Dün benimle röportaj yapan Bayan Su. Dedi ki, bazı detayları konuşmamız gerekiyormuş. Bu arada. Beni yemeğe davet etti. Acaba hala benim yengem olduğunu bilmiyor mu? Sence dün, heybetli görüntüm karşısında. Şaşkına mı döndü? Bana büyük bir ilgi duydu. Mumin Chuan. Sanırım gerçekten yaşamak istemiyorsun. Ölmeden önce karnımı doyurmalıyım. Ben. Akşamki randevu için giyinmeye gidiyorum. Görüşürüz. Dün gece onu izlememeliydim. Bilgisayarı alıp çalışma odasına giderken. İkisi de iyice azdı. Boss mu? İstediğiniz belgeler. Birini gönderin, Mumin Chuan'ı takip etsin. Hangi restorana gittiğini bana bildirsin. Bugün Wanmu'nun liderleriyle röportaj yapmak. Ve akşam yemeğinde birlikte olmak benim için bir onur. Bayan Su, çok naziksiniz. Şirketimizde birçok ilki de kırdınız. O zaman Boss Muvian'a teşekkür etmeliyiz. Ve tüm liderlere ben önce içiyorum. Boss Muvian, size içiyorum. Bana içiyorsun. Eğer abim bunu öğrenirse. Gerçekten beni soyabilir. Kendim içerim. Boss Muvian, lütfen bana nazik davranmayın. Hoş geldiniz. Ah, sen nasıl geldin? Neden ayakta duruyorsunuz? Ayakta durmayın, oturun. Oldu. Çok büyüdü. Bugünkü akşam yemeği çok zengin. Haha, ne tesadüf. Evet, çok tesadüf. Boss Mumin, bu kaçıncı kadeh? Sana da bir kadeh içeyim mi? O nasıl olur? Nasıl olmaz? Ah, özür dilerim, herkese tanıştırmayı unuttum. Bu benim kocam, adı Muyan Chen. Herkese tanıtmama gerek yok sanırım. Hepiniz meslektaşsınız, değil mi? Röportajı bu kadar kolay yapabilmem. Boss Moving sayesinde oldu. Ve Wanmu grubu reklam departmanının 2 liderine. Haha, hepsi liderlerin iyi düzenlemesi sayesinde. Madem geldin. Herkese bir kadeh içerek teşekkür et. Benim içki kapasitem iyi değil, bana yardım et. Tabii. Saygılarımı sunarak, herkese bir kadeh. Evde işlerim var. Önce gidiyorum. Keyfini çıkarın. Benim de işlerim var. Ben de gidiyorum.
Gitmeyin, size bir kadeh daha içeyim. O zaman ben de gidiyorum. Oturun. Otur. İkinci beyefendinin yıllarca gösterdiği ilgi için ve eşime röportaj için özel izin verdiğiniz için buyurun. İkinci beyefendi, sizin için dolduruyorum. Demek Boss Movie'in bana neden yardım etti? Özel izin vermişsiniz. Gerçekten bana içiyor musun? İyi içki kapasitesi, sana bir kadeh daha. İç. Ha ha ha. Boss Movie'anı bu hale getirmek iyi olmadı. Sorun değil. Her şirket partisinde böyle olur. Güzel içki, gel yeni arabamı göreyim. Bu araba ne kadara aldın? Pahalı değil, 60.000. Ama arabanın durumu fena değil. Bence 45.000 eder. En az 15.000 fazla vermişsin. Tamam. Bir daha araba alırken seni de götüreyim. Bu seferlik böyle olsun. Sukinyu. O burada ne arıyor? Hem de ne araba ama, ikinci el üstelik. İşte böyle bir fakirle evlenmiş, aynen. Geçen sefer bavulun üstünde görmüş gibiydim. Niye hala yanında taşıyorsun? Hayatını mı kurtardı bu? Aslında evet, hayatımı kurtardı. O zaman bana verir misin? Peki senin isteğin ne? Sana geri mi vereyim? Az önce sadece içki içtim, bir şey yemedim. Belki bana ızgara ısmarlarsın. Olur. Şen teyzen dedi ki, önceki apartmanı boşaltmışsın. Sana evli olduğumu söylemiştim. Daha ne kadar devam edeceksin? Sanıyorsun ki bir adamla sahte evlilik yaparak. Beni kandırabilirsin. Yanındaki o herif kim? Ağzını topla, resmen evlendik. Üzerinde devletin mührü var, yasal ve geçerli. Bu yüzden söylüyorum, senin açgözlülüğün ve çıkarların için Mu ailesiyle evlenmem. Bu hayalden vazgeç. Seni ahlaksız. Şu an su şirketi büyük bir krizde. Sadece Mu gibi büyük bir aileye yaslanarak kurtulabilir. Annem kazada öldüğünde sen onu tedavi ettirmeyi bıraktın. Hemen ardından o Shen denen kadınla evlendin. İşte o anda Su ailesiyle olan tüm bağlarım koptu. Bu hayalden vazgeç. Yani Mu ailesine ön yargılı değil. Sadece babasına karşı geliyor. Acıktım. Hadi gidelim. Tamam, teşekkürler. Eskiden buraya sık gelirdim. Bu dükkan 20 yıldan fazladır açık. Mekanın görüntüsü pek iyi sayılmaz ama. Patronun şişleri çok temiz yapıyor. En önemlisi etler büyük ve uygun fiyatlı. Bu arada ete sarımsak eklenmezse lezzeti yarıya iner, biraz soyayım. Sonra beraber yeriz. Vay, şuradaki yakışıklıya bak. Üzerindeki gömlek C markasının yeni çıkan süper modeli mi acaba? Değeri en az 6 haneli olmalı. Böyle küçük bir yerde mangal yemeye mi geldin?
Ne yapıyorsun? Bazıları mangal yerken arı kovanına çomak sokuyor, ben de seni koruyorum. Kıskanıyor musun? Kim kıskanıyor? Sonuçta aynı evlilik cüzdanındayız. Bu pek iyi değil. Ne yapıyorsun? Kıskanıyorsan itiraf et. Ben senin kocanım, başkası değil. Hiç kıskanmıyorum. Sen ye, ben telefonu açayım. Sukinyu. Gerçekten Xiaming'den ayrıldın mı? Zhao amca. Siz genç kızlar hep kararsızsınız. Sadece düzgünce özür dile. Xiaoming o kadar anlayışsız biri değil. Zhao amca, lütfen gerçekleri öğrenin. Sonra beni sorgulayın. Ne yaptım ki? Yeğenim bu kadar iyi bir işe sahip. Bu kadar mükemmel birini sokakta bulabilir misin sanıyorsun? CEO'lar her yerde mi? Gerçekten ne istiyorsun? Ben evliyim. Eski erkek arkadaşının amcasının bana akıl vermeye hakkı yok. Değil mi? Az önceki çocuk muydu? Sukinyu, sen benim yeğenimin kullandığı eski pabuçsundan başka bir şey değilsin. Neyle övünüyorsun? Kim olduğumu biliyor musun? Senin gerçekte kim olduğunu duymak isterim. Viang Şehri Finans Derneği Başkanı Qin Zhenhai. Çocukluk arkadaşımdır. İyi misin? Yoksa sanıyor musun ki Xiaoming onların şirket seçimlerini nasıl geçti? Beni kızdırdın. Viang şehrinde yaşamak istiyor musun? Qin Zhenhai. Çocuk kapıdaki eski araba senin mi? Bu kadar fakir görünüyorsun. Hala yeğenimin eski kız arkadaşına dokunmaya cesaret ediyorsun. Ne oldu? Telefon mu açtın? Adam mı çağırıyorsun? Biz burada bekliyoruz. Bakalım bugün kaç kişi getireceksin? Boss mu? Onlar mantıksız küçük serseriler. Onlarla sert bir şekilde çatışma. Sen git, ben Zhao amca ile biraz konuşayım. Qin Zhenhai bugün buraya gelse bile. Bana ne yapabilir? Numara yapmaya devam et. Gitmek istiyorsan, diz çök. Bugün seni serbest bırakacağım. Viangcheng'de ben gökyüzüyüm. Kim gökyüzüymüş görelim. Başkan Lin, nasıl geldiniz? Demiştim ya, son zamanlarda birileri finans birliğinin adını kullanarak her yerde iş çeviriyor. Demek ki sizsiniz küçük pislikler. Ne oluyor? Bu insanları gerçekten sen mi aradın? Benim bu kadar büyük bir etkim yok. Hepsi ikinci genç efendi Mu ile olan küçük bağlantım sayesinde. Ama Mumincho'nun telefon numarası bende de var. Sen bunu aramadın değil mi? Patronun sadece bir telefon numarası olamaz. Değil mi? Tamam, hadi eve gidelim. Oh, İşe giriş belgelerinin kurallara uymadığı ne demek? Vanmo grubuna gireli neredeyse 2 yıl oldu. Bu kadar büyük bir şirkette. Bir sürü insan torpille girdi. Neden bizim kurallara uymadığımızı söyleyip bizi kovuyorlar? Duyduğuma göre insan kaynakları ve finans birliği tarafında bazı sorunlar çıkmış. Peki ne yapacağız? O arabayı krediyle aldın. Şimdi işimiz bile yok. Krediyi nasıl ödeyeceğiz? kredi. Çekil, yolumu kapatıyorsun. Sen. İşe gitmiyor muydun? Burada ne işin var? Az önce önümüzdeki kavşak tıkalıydı. Geç kalmaktan korktum, hemen indim. Sonra onların kovulduğunu gördüm. Bu arada şirketiniz son zamanlarda büyük hareketler yapıyor. Yurt dışından yeni dönen patron Muşain Gözlümü. Merkez ve şubeler toplam 10.000 kişi olmalı. Bu kadar doğru bir şekilde ikisini de kovabilmiş. Geç kalmaktan korkmuyor musun? Seni götüreyim. Bu araban çok göz alıcı, binmeyeyim.
O ikinci el araban olsa belki, ben gidiyorum. Bu kızı bırakmayın. Sukinyu'yu rahatsız edersen, polisi ararım. Patron mu? Birkaç kişi gönderip takip etsin, baş belası olmalarına izin vermeyin. Tamam. Derginin satışları patlamış diyorlar. Öyle tabii. Bu, Van Mu grubunun ilk kez medyaya röportaj vermesi. Bu sayının satışları son 5 yılın rekorunu kırdı. Shaosu. Geçen sefer Manmu grubu röportajın çok iyi geçti. Şirket 1. Lig medya çevresine girmeye hazırlanıyor. Sana önemli bir görev veriyoruz. Ne görevi? Manmu grubuyla bir röportaj yapalım. Bu Boss Mu'nun kişisel bilgileri, bir bak. Gerçek mi? Onu Van Mu grubunun başkanıyla röportaj yapmaya mı gönderiyorlar? Editör. Geçen sefer Muminchuan'la röportaj yapmalıyız. Zaten bir istisnaydı, sen de biliyorsun. Van Mu grubunun röportaj kuralları. Bu sefer muhtemelen görevi tamamlayamayacağım. Daha başlamadan, liderin verdiği görevi savuşturmaya çalışıyorsun. Bu ne iş anlayışı? Liderim, görevi savuşturmuyorum. Sen medyada bu kadar yıldır çalışıyorsun. Van Mu grubunun kurallarının nasıl olduğunu da biliyorsun. Umurumda değil, hangi yöntemi kullanırsan kullan, ilk seferinde başarabilirsin. Shaosu, kalıcı sözleşmen süreçte, hadi bakalım. Kaçak gelin olan beni. Neredeyse evleneceği kişiyle röportaj yapmaya gönderiyorlar. Deli miyim ben? Of, Sukinyu, önce dürüstçe itiraf etsen iyi olur. Bu sefer onun röportajını nasıl aldın? Böylece genel editörümüz de sana sürekli zorluk çıkarmaz. Editör Chen, Wang asistanın bağlantısıyla beni röportaja gönderen sen değil miydin? Şimdi ise benim hile yaptığımı düşünüyorsun. Benim hilelerim senin kadar yüksek değil. Sanma ki bilmiyorum. Kesin onların şirketindeki bir üst düzey yöneticiyle. Bir anlaşma yaptığında onun röportajını aldın. Sen de Milanmu grubunun başkanıyla röportaj yapacaksın. Sen layık mısın? Layık olup olmadığımı yeteneğimle konuşur. Burada bana akıl verme sırası sana gelmedi. Editör Chen, artık kalıcı personel oldum. Artık senin denetiminde değilim, üstelik sen. Bir yıldan fazladır patlama yapan bir haber çıkarmadın, değil mi? Editör koltuğu rahat değil galiba. Alo, ben çalışıyorum. Sukinyu, sen kendini ne sanıyorsun? Bir tane patlama yapan haber çıkardın diye bana hava atıyorsun. Burada benimle kavga etmeye kararlı mısın? Ne, karşılık mı vereceksin? Sana söylüyorum. Boss Mu yeni döndü. Daha onu gören çok az kişi var. Hem de onunla röportaj yapacaksın. Sen, Sen layık mısın? Belki bir sonraki hayatta. bu Van Mu grubunun başkanı. İnternette tek bir fotoğrafı bile yok. Hatta biyografisi bile yurt dışındaki bazı basit özetlerden ibaret. Bu kadar gizemli, nasıl araştıracağız? Bütün dergimizi seninle birlikte batırmamızı mı istiyorsun? Git. Shaosu, Editör, otur. Son zamanlardaki iş performansın oldukça dikkat çekici. Yönetim ortak bir karar aldı. Kadroya geçiş sözleşmeni istisnai olarak onayladılar. Shaosu, sana her zaman iyi davrandım. İşte sana sıkı davransam da. Diğer konularda seni zor durumda bırakmadım. Yukarıdakilere bir şey söyleyebilir misin? Dergimizi kapatmasınlar. kapatmak. Gerçekten de bir tilki, kimin yatağına girdi bilmiyorum. Şirketimizi tehdit edebilecek kadar. Daha önce hiç duymamıştım. Sukinyu'nun böyle sağlam bir arka planı olduğunu. Yoksa ikisi mi? İğrenç, birkaç röportaj için kendini sattı. Yüzü olmayan, bundan sonra kim seninle evlenmek ister? Sen. Mu Yanchen. Çok yakışıklı. Bu kim? Hayran kız. Mu Yanchen. Daha önce Van Mu grubunun verilerinde araştırdığımda, o değil miydi? Neden geldin? İşten çıkıp karımı eve götürüyorum. Ne? Henüz işin bitmedi mi? Bitti. Editör, ben çıkıyorum. Bu insanlar bugün çok tuhaf. Ne büyüsüne kapıldılar bilmiyorum. Hadi eve gidelim.
Mu Yanchen, telefonun. Bana getir. Yanchen, yarınki doğum günü yemeği. Kızım, sen kimsin? Üzgünüm, yanlışlıkla açtım. Bir dakika bekle. Telefon. Bu yaşlı adam kim? Yanlışlıkla görüntülü aramayı açtım. Sorun olmaz değil mi? Yok, sorun değil. Mu ailesinin büyük babası. Mu ailesi. Bu saatte ne istiyor? Yarın büyük babanın doğum günü. Bu yüzden Mu ailesinin arabaya ihtiyacı var. Şoför olarak hazır olmam gerekiyor. Tamam, konuşun o zaman. Çok korktum. Babam ve Mu büyük babasının birlikte olduğunu sanmıştım. Beni aradılar. Ne saçmalıyorum. Bu Yanchen'i arıyorlar, beni değil. Nasıl babamla birlikte olabilirler? Durum bu. Boş vaktim olduğunda size detaylı anlatırım. Demek öyle. Bu kadar önemli bir şeyi bana hiç söylemedin. Neyse, şu anda her şeyi açıklamanın zamanı değil. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Bu kız neden bana bu kadar tanıdık geliyor diyordum. Su ailesinin fotoğraflarında görmüşüm. Gerçekten de benim seçtiğim gelinmiş. Bu kız oldukça sevimli. Evet, çok sevimli. O zaman onu hemen bana getirin. Henüz zamanı değil. Hayır, daha fazla bekleyemem. Torunumu kucağıma alabilecek miyim acaba? Peki, doğum günü partisi bittikten sonra bir fırsat bulacağım. Ben hallederim. Bu ne? Beni kaçıran sen misin? Bu gece Mu ailesinin büyük babasının doğum günü partisi var. Biang şehrinin tüm önemli isimleri orada olacak, Mu ailesinin varisi de. Yani nişanlın da orada olacak. İsteyip istemediğin umurumda değil. Seni zorla da olsa Mu ailesine götüreceğim. Seni Mu ailesine götüreceğim. Delirdin mi sen? Sana kaç kere söyledim. Ben evliyim, beni zorla götürsen ne olacak? Evliysen de boşanırsın. Sadece Mu ailesinin büyük babasını mutlu etmen yeterli. Varisle iyi geçin. Her şey benim kontrolümde. Sana söylüyorum, bu mümkün değil ve ben de kabul etmiyorum. Bana ne ilaç verdin? Sadece direnmeni engelleyecek kadar. Kendine zarar verirsen Mu ailesine nasıl hesap veririm? İkiniz, hanımefendiyi götürün. Tamam. Sen. Su ailesinin kızı bu yıl mezun oluyor, değil mi? Henüz birisiyle nişanlanmadı mı? Yoksa hala Mu ailesinin ikinci oğluna mı aşıksın? Benimle dalga geçmeyin, lütfen. Baba geldi. Nasıl? Kişiyi getirdiniz mi? Su Vinyu, nereye gidiyorsun? Bırak beni. Ben, Su Vinyu, çok gururlu değil miydin? Sonunda yine de Su ailesinin parasına muhtaç kaldın. Üzerindeki bu güzel ve pahalı kıyafetler için. Bu kıyafetleri giyebiliyorsam. Ailenizin içinde en iyi siz bilirsiniz. Ne ailesi? Ben senin babanım. O, Su ailesinden küçükken kovulan büyük kız. Duyduğuma göre yurt dışında büyümüş ve çoktan kovulmuş.
Kızım, böyle bir zamanda beni zorla tanıyorsun. Benim seni tanıyacağımı sanmıyorum, Subango. Yüzsüz 3 kelime. Hala yazabiliyor musun? Dur. Yaşlı mu? Yıllardır görüşemedik. Bugün nihayet çocuklarımızın düğünü vesilesiyle sizin ailenizle iletişim kurma fırsatı bulduk. Mu ailesiyle iletişim kurabilmek bizim için bir onur. Sen Su Vinyu musun? Dün videoda. Yaşlı Mu beyefendi yanlışlıkla gördü. Birazdan nasıl açıklayacağım? Mu Bey, bu Kinyu'nun annesi olmadığı için. Huyu oldukça yaramaz. Ben hiç yaramazlık göremedim ki. Çok iyi görünüyor, tıpkı küçükkenki gibi. Hala çok sevimli. Küçükken. Patron mu? Manmu grubunun iş hacmi gerçekten çok büyük. Bu projede Patron Mu ile işbirliği yapabilmek gerçekten bir onur. Patron Liu, çok naziksiniz. Hep birlikte ilerleyelim. Bay Mu, yaşlı beyefendi sizi içeri çağırıyor. Bu çocuğu beğenmeniz yeterli. Acaba küçükken Mu ailesine gelmiş miyim? Yoksa ayağını mı burktun? Birisi hanımefendiyi yukarıya götürsün. Ah, gerek yok. Hemen yukarı çık, hemen. Hanımefendi, buyurun. Gerçekten. Sanki yıllar önce olmuş gibi. Su Kinyu'nun annesi trafik kazasında bitkisel hayata girdi. Su Yönetim Kurulu Başkanı sadece annesinin tedavisini bırakmakla kalmadı. Yıllardır dışarıda tuttuğu Shen Yancu'yu ve gayrimeşru kızını eve getirdi. Duyduğuma göre o zamanlar Su Vinyu çok küçükmüş. Babası ve üvey annesinin düğününde bu kırmızı şarap şişesini babasının kafasına vurmuş. Herkesin önünde babasıyla ilişkisini keseceğini söylemiş. Vay canına. Burası misafir odası değil galiba. Çok büyük. Sen. Evet, sen Mu ailesinin şoförüsün. Ama bu saatte misafirleri karşılaman gerekmez miydi? Bu ayağım burkuldu. Yaşlı adam, torun göreceğim galiba. Bunları şimdilik boş ver. Biraz dayan. Önce buz koy, biraz sonra seni hastaneye götürürüm. Gerek yok, az önce yukarı çıkarken. Sanırım bir aile doktoru vardı. Bana bu merhemi verdi, bunu sürersen iyileşir. Biraz dayan. Ayak bu hale gelmiş, hala gülüyorsun. Buna gülmüyorum. Şöyle düşünüyorum. İkimizin Mu ailesinde böyle olması pek iyi değil. Nesi iyi değilmiş? Bir düşünsene. Mantıken. Ben Mu ailesinin büyük torunuyla evlenmeliydim. Ama şimdi ikimiz bu odadayız. Bu hiç iyi hissettirmiyor. Zaten bana evlendin ya. Neden korkuyorsun? Yolu kendim seçtim. Tabii ki korkmuyorum ama Mu büyük babasına ne diyeceğiz? O çok iyi biri. Bunu onun yüzünü kurtarmak için yapıyorum. Nasıl oldu da vicdan yaptın? Zaten vicdanım var. Bunu senin iyiliğin için yapıyorum. Patronun nişanlısını aldığını öğrenirse. Nasıl toparlarız? En kısa zamanda Mu büyük babasıyla konuşmalıyım. Ona durumu anlatmalıyım. Hadi.
Kalk da dene, yürüyebiliyor musun bakalım. Yürüyemezsen hastanede röntgen çektirmelisin. Sanırım daha iyiyim. Sadece biraz ağrıyor, yürümeye engel değil. Kemiğe bir şey olmamış. Bak. Fotoğraftaki kişi sanki. Kendisinin bulması daha iyi. Artık her şeyi açıklamanın zamanı geldi. Neden kaçıyorsun? Sana yeterince hazırlanma süresi verdim. Nadiren verdiğim avantajı şimdi kaçırmak mı istiyorsun? Kim sana avantaj verecek? Az önce kasıtlı yapmadım. Ama şimdi kasıtlıyım. Serseri. Bu mu ailesi? Kim sana şimdi öpüşme izni verdi? Şimdi öpeceğim. Kim engel olacakmış göreyim. Fırsatçılık yapma. Uyan Chen, gerçekten sınırı aştın. Ben yeterince bekledim. Bir kelime daha edersen bir kez daha öperim. Sen, ne yapıyorsun? Daha önce bitirmediğim şeyi bitireceğim. İyi olmaz. Şu an sadece ev arkadaşıyız. Yeter. Rol yapmayı bırak, yorulmuyor musun? Bu gece işim var. Sen iyi dinlen. O zaman iyi çalışmalar, iyi geceler. İyi geceler. Bu işi gerçekten doğru yapmadın. Şimdi tüm medya kuruluşları seni kara listeye aldı. Medya sektörüne bir daha girmene izin verilmeyecek. Bu en iyi çözüm, kendine iyi bak. Editör, bana böyle yapamazsın. Defol. Ne bakıyorsun? O kadar yükseğe tırmanabiliyorsun. Hala bizim gibi küçük bir yerde rol yapıyorsun. Bir de masum bir ifade takınıyorsun. Su Winyu, gerçekten fark etmemiştim. Oldukça beceriklisin. Ne rolü yapıyormuşum? Bu adam sabah sabah ne saçmalıyor? Bu seviyeyle nasıl editör olmuş? Bayan Su,
Bu sizin kadroya geçiş sözleşmeniz. Memnun musunuz? Maaş 100.000, çalışma bir gün, dinlenme 4 gün, taksi ücreti de ödeniyor. Memnun değilseniz ayrılabiliriz. Bu maddelerin hepsi lehime, bu nasıl oluyor? Bu mantıklı değil. Acaba bu derginin arkasında başka yasa dışı kazançlar mı var? Bu kadar cazip bir sözleşmeyle. Bizim gibi çalışkan stajyerleri tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Sözleşmeyi size bırakıyorum. Biraz düşüneyim. Bayan Su, Bugün neden bu kadar erken çıktın? İş değiştirmek istiyorum. Tabii ki. Mutlu değilsen değiştir. Ama 1 yıldan fazla oldu mezun olalı, yeni mezun değilim. İyi bir iş bulmak kolay değil. Üstelik nereye gideceğime de karar veremedim. Son zamanlarda Donglan Medya'nın eleman aradığını duydum. Bir deneyebilirsin. Donglan? Hiç duymadım. Bir araştır. Vay, bu yeni açılan bir medya şirketi. Sermayesi tam 100 milyonmuş. Arkasındaki patron ne kadar zengin olmalı. Ama ben eski mezunum. Hiçbir bağlantım da yok. Sanırım giremem. Denemek güzel bir fırsat. Neden bu kadar emin? Merhaba, mülakat için geldim. Merhaba, biraz bekleyin lütfen. Teşekkürler. Su Vinyu, sen miydin? Uzun zaman oldu. Görünüşe göre okulda birinci olmanın hiçbir faydası yokmuş. Erken staj yapmanın ne anlamı var? Sonunda işsiz kaldın. Sonunda yine de işsiz kaldın. İşsiz değilim. Sadece iş değiştirmek istiyorum. Seni ilgilendirmez. Hımph. Ama önce mülakattan geçebilecek misin bir bakalım. Bu medya şirketinin arkasındaki destek sıradan değil. Ben bu seferki yeni personel alımının özel grup lideriyim. Ben burada seninle sıraya girmeye devam etmeyeceğim. Bu pozisyon için çok fazla başvuru var. Kontenjan dolmadan önce sıraya girebilecek misin bilmiyorum. Şansın var mı acaba? Manyak. Üniversitede mezuniyet projemi çalıp okuldan ceza aldın. Şimdi bana ders vermeye utanmıyor musun? Su Vinyu, Van Mu'nun erkek arkadaşı. Seni aldattı ve terk etti. Şimdi Donglan'da erkek mi arıyorsun? Aldatılmak o kadar da kötü değil. Senin gibi her gün dışarıda arama yapmandan iyidir. En azından ben normal bir erkek arkadaş buldum. Senin gibi değil. Her gün o kadar çok kişiye hizmet ediyorsun. Sana yetiyor mu? Merhaba, benim özgeçmişim. sen Su Vinyu musun? Evet. Hatırlıyorum. Birkaç yıl önce birinci sınıftayken. Tüm eyaleti sarsan bir makale yayınlamıştın. Evet, bendim. O zaman anlamıştım. Bu alanda geleceğin çok parlak. Gerçekten iyi bir adaysın. Bravo. Şimdi kariyer planını anlatır mısın? Kariyer planım genel olarak 3 adımdan oluşuyor. İlk olarak, bence. Su Kinyu'nun bu şirkete girmesine asla izin verilmemeli. O bir beladır. Duydun mu? Tamam. İşte kendi geleceğim için planlarım. Üzgünüm Bayan Su, mülakatınızı geçemediniz. Nasıl yani? Az önceki kişiler geçmiş başarılarımdan ve kariyer hedeflerinden çok memnun kalmışlardı. Her zamanki çalışma verimim ve seviyemle. Kesinlikle eğlenmemeliydim. Demek senin işin bu. Sana zaman kaybetmemeni söylemiştim. Aynaya bir bak. Benimle rekabet etmeye nasıl cüret edersin? Açıkça torpil geçiyorsun, gurur duyuyor musun? Doğrudan üst yönetiminize şikayet edeceğim. Şikayet mi? Ne büyük laflar. Burada üst yönetim benim. Bakalım ne şikayet edeceksin? Böyle kötü bir şirketi istemem bile. Su Kinyu.
Kendinde yetenek yok. Buralarda ahlaklı rolü yapıyorsun. Ne baban seni sever ne annen. Benimle nasıl böyle konuşabiliyorsun? Sen, Şirketimizdeki tüm mülakatlar adil ve şeffaftır. Sunru, şirketimizin bu mülakatının birincisidir. Sukinyu değil mi? Burada saçma sapan konuşuyorsun. Açıkça adayları karalıyorsun. Bugün özür dilemesen. Bu kapıdan çıkamazsın. siz, Biz ne olduk? Sana insan gibi davranmayı öğreteceğiz. Kanıtın yoksa böyle konuşma. Bugün özür dilemezsen davayı hazırla. buradaki kameralar her şeyi kanıtlayacak. Ne yazık ki kameralar bugün bozuk. Dışarı çıkıp sor bakalım. Senin için tanıklık edecek biri var mı? Sen, Biz ne yaptık? Şöyle yapalım. Bir gece benimle geçir. Bugünkü olayları hiç yaşanmamış sayarım. Onun gibi birini beğenir misin? Küçük kız. İyi düşün. Burada söz sahibi benim. Bakalım burada kim söz sahibi? Kim o? Kim bu kadar küstahça konuşabiliyor? Burada senden daha üst biri mi var? Donglan Medya, Zanmu grubu tarafından satın alındı. Eski çalışanları tutmayı düşünmüştük. Ama senin gibi bir parazit çıkacağını tahmin edememiştik. Patron mu? Benim hatam. Mülakatı yeniden ayarlayacağım. patronu, Gelsinler, bu adamı dışarı atın. Zanmu grubu, bu kişiyi asla işe almayacak. Korumalar, götürün. Patron mu? Bir şans daha ver. Patron mu? Bu sefer gerçekten hatalıyım. Patron mu? Bir şey oldu mu? hayır. Sen burada ne yapıyorsun? Neden sana patron mu diyorlar? Yeni şirketi denetlemek için başkan adına geldim. Patron Mu'yu hiç görmemişler. Beni onunla karıştırdın. Gördüğüm kadarıyla o kel kafalı patronunla gerçekten çok iyi anlaşıyorsun. O zaman önceden sana onun hakkında kötü konuştuğumda. Hepsini ona mı anlattın? Nasıl bu sonuca vardın birden? Yoksa neden dışarı çıkarken koruma getirdin ki? Bir de o kel kafalı patronun. Sana oldukça cömert davranmış. Bu iş kıyafeti oldukça pahalı görünüyor. Hey meme, Bu senin meslektaşın mı? hadi eve gidelim. Vay. Son zamanlarda hangi iyi kalpli tanrı beni koruyor acaba? Nasıl oldu da her şey bu kadar sorunsuz ilerledi? Ne oldu? Longlan Medya'ya iş başvurusu yaptım. Geçmiş performansım ve deneyimlerime göre. İşe alınmam mantıklı sayılabilir. Ama Zanshang dergisinden ani istifam. Oldukça gergin geçmişti. Yine de editörümüz ve yayın yönetmenimiz. Maaşımı kesmedi bile. Şuna bak. Geçen sayının satışlarında ani artış olunca verilen ikramiyeydi. Bana ödediler. Ah, bir yıldan fazla staj yaptıktan sonra. İlk kez iş hayatında iyilik gördüm. Eğer beni koruyan bir tanrı varsa, lütfen gitme. Muyanchen, ben Tanrı'ya dua ediyorum. Sen ne yapıyorsun? Tanrı'ya dua ediyorum. O zaman bana dua etsen daha iyi olur. Muyanchen, ne kadar yüzsüzsün. Çekil git başımdan. Bu arada senin Mu ailesiyle bu kadar iyi anlaştığını bilmiyordum. Bu benim Mu ailesiyle açıkça konuşmamı daha da zorlaştırıyor. Hem seni koruyup hem de Mu büyük babasının kalbini kırmamak mümkün mü? Belki de ilk açıklama yapması gereken benim.
Önce şu telefonu açayım. Zou, evet az önce işten çıktım. Doğum günüm mü? İkimiz beraber bir şeyler yesek yeterli olmaz mı? Neden bu kadar insanı çağırıyorsun ki? Mezunlar buluşmasına gelince. Herkesin mezun olalı 1 yıldan fazla oldu. Buluşmak iyi olur. Tamam, görüşürüz. Üniversiteden en yakın arkadaşım, cumartesi mezunlar buluşmasında doğum günümü kutlamak istiyor. Muyan Chen. Sakıncası yoktur umarım. Var. Neden? Çünkü bu pazar seni Mu ailesine götüreceğim. Mu ailesine mi? Mu ailesine ne için gidiyoruz? Mu büyük babasıyla yüzleşmek mi? O zaman neden başka bir gün seçmiyorsun? Neden benim doğum günümü seçiyorsun? Çünkü o gün aramızda çok önemli bir şey konuşmamız gerekiyor. Ne kadar önemli. Seninle benim evliliğimiz sadece bir evlilik belgesiyle bitmiyor. İhtiyacın olan her şeyi sana vereceğim. En geç bu pazar benimle Mu ailesine gideceksin. Ama bunun Mu ailesine dönmekle ne alakası var? Üstelik onlara cumartesi gideceğime söz verdim. Mezunlar buluşması var, ya o gün çok içersem? O gün bana konumunu söyle, seni alırım. Tamam. Öpemezsin, hala oda arkadaşıyız. Doğum günün kutlu olsun. Çocuk musunuz? Hala öğrencilik zamanlarının oyunlarını oynuyorsunuz. Sukinyu, bu sözlerin çok nankörce. Mezunlar buluşmasında sana doğum gününü kutluyoruz. Hala bizim odası geçmiş buluyorsun. Tamam benim hatam. Öğrencilik zamanlarında kim modası geçmiş değildi ki? Aynen ha ha ha. Şerefe. Ha. Doğum günümü kutlamaya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. 1 yıldan fazla görüşmedik, değil mi? Şerefe. Mezunlar buluşmasında ona doğum gününü de kutluyoruz. Gerçekten kendini göstermeye çalışıyor. Daha önce ona kur yapmış ama reddedilmiş miydin? Evet, kur yapmıştım. Üzerinden bu kadar zaman geçti, muhtemelen çoktan unutmuştur. İstersen onu senin için ayarlayayım. Bugünlük bu kadar, dağılalım. Boss mu? Birkaç iş ortağı erken geldi. Karşıdaki otelin altında bir gece kulübündeler. Sizin için bir oda ayarladık. Sizi de birkaç içki içmeye davet ediyorlar. Gelir misiniz? Hangi gece kulübü? Mavi Gece Kulübü. İçelim. Olmaz, daha fazla içemem. Eve gidip hesap veremem. Hangi eve gideceksin? Çocukluğundan beri dışarıda yaşamıyor musun? Evsiz değil misin? Şimdi farklı, şimdi bir evim var. Aa, hala ceketini giyiyorsun. Sıcak değil mi? Biz neredeyse sıcaktan ölüyoruz. Sukinyu. Son bir kadeh daha, son bir kadeh. Harikasın. Hadi biz de içelim. Ah olmaz, tuvalete gitmem lazım. Hey, yavaş ol. Hadi yavaş. Sorun yok, yavaş ol.
Buyurun. Boss mu? Planı aniden öne aldığımız için bizi affedin. Bu saatte sizi çağırdığımız için gerçekten özür dileriz. Boss mu? Size bir kadeh kaldırayım. Boss mu? Lantan Körfezi yatırım projesi. Tamamen size bağlı. O burada ne yapıyor? Bu kız çok güzelmiş. Acaba yanlış bir şey mi içti? Sukinyu. Demek bu yüzden seni bulamadım. Benimle gel. Sukinyo. Sana telefon açtım ama açmadın. Üstelik bu kadar içmişsin. Tanıdık geldi. Sanki 3 ay önce evlendiğim kocama benziyorsun. Çok sıcak. Çok sıcak, beni bırak. Kıpırdama. Kıpırdama. Çok sıcak. Ne içtin? Çok fazla içki içtim. Kıpırdama. Seni geri götüreyim. Sadece otele gidebiliriz. Sukinyu'yu tuvalette karşılamanı söylememiş miydim? Nerede o? Biri onu götürdü. Bu arada, o adam Sukinyu'yu götürürken bir fotoğraf çektim. Sadece sırtı görünüyor. Bu adam kim? Biliyor musun? Nereden bileyim? Sukinyu bir kere gece kulübüne geliyor ve rastgele bir adam tarafından götürülüyor. Özel hayatı bu kadar karışıksa, onu iyice yaymamdan şikayet etmesin. Çok sıcak. Sürtünme. Sukinyo. Ne yaptığının farkında mısın? Neden bilmiyorum ama çok sıcak. Muyançen. Sen de kimsin, pislik? Kocan. Delirdin mi Muyançen? Sakinleştin mi? Sakinleştim. Aklım başıma geldi. Sil, kurula ve dışarı çık. Ne kadar şanssızım. İlk kez dışarıda takılıyorum ve onunla karşılaştım. Araştırın. Bugün Sukinyo ile aynı odada olan. Kimdi? Bilinmeyen bir nesneyi içeri koyan. Bu kadar pahalı bir otel, şimdi çıkış yapmak için hala zaman var. Neden çıkış yapıyorsun? Bu, Viang şehrinin en pahalı otellerinden biri. Az önce resepsiyonda çok muacele ettin. Kartla ne kadar ödedin, görmedin mi? Akşam alkol aldım. Araba kullanamam. Zaten odayı açtık. İptal de edemeyiz. Gir ve hemen sıcak bir duş al eve. Sonra kıyafetlerini değiştir ve bir şeyler ye, mide rahatsızlığı çekme. Ama bu bir gece çok pahalı. Kaldık bile. Neden bu kadar hesap yapıyorsun? Hadi sıcak bir duş al eve. Islak kıyafetlerle dolaşmak rahatsız etmiyor mu seni? Seni soğuk suya sokmamın nedeni aklını başına getirmekti. Üşütüp hasta olman için değil. Hadi git. Merhaba.
Resepsiyona yakındaki bir alışveriş merkezinden bir takım kıyafet almasını söyle. Muyançen, seni savurgan, ben aklımı kaybetmişim. Sen de aklını kaybetmişsin. Neden banyosu olan küçük bir otel bulmadık? Bay Mu, istediğiniz kıyafetler. Beden de sizin isteğinize göre alındı. İhtiyacınız olursa resepsiyonu arayabilirsiniz. Teşekkürler. Sukinyu. Muyançen. Üzgünüm Muyançen. Bilmelisin ki bilerek yapmadım. Kızgın olduğumu biliyorsun demek. Kızma Muyançen, seni seviyorum. Vinyu, iyi misin? Dün gece beni çok korkuttun. Ne oldu? Sonra başka bir şey mi oldu? Dün aniden kayboldun. Diğer birkaç arkadaşla seni aramaya çıktık. Geri döndüğümüzde gördük ki odamız birkaç koruma tarafından kapatılmış. Yani. Çantam ve telefonum insanlar tarafından mı alındı? Bunu fark etmedim. Öyle olmalı. Evet, doğru. Şimdi telefon kendi elinde. O insanları tanıyor musun? Muyançen. Sen gerçekten kimsin? Akşamdan kalma ve ilaçlı bir içki içmek. En azından 2 gün baş ağrısı çekeceksin. Bir de şirkette fazla mesai yapmak zorunda kalacaksın. Sunru'u seninle karşılaşmamam en iyisi. Alo. Bayan Su, lütfen en kısa sürede huzurevine gelin. Annenizin uyanma belirtileri var. Ne? Annemin tekrar uyanma ihtimali mi var? Tamam, hemen geliyorum. Sukinyu'yu takip et, nereye gittiğine bak. Bu kadar telaşlı koşuyor, yine bir şey olmasın. Eklemek istediğin bir şey var mı? Patron, bunun başı belada. Bayan Su, Liangşehir Güney bölgesindeki bir rehabilitasyon merkezine gitti. Shaozang, sizin telefonunuzdan sonra kapıda beklemeye başladı. Ama Bayan Su, içeri girdikten sonra bir daha görülmedi. Shaozang, rehabilitasyon personeline sordu. Bayan Su'yu görmediklerini söylediler. Nasıl olur da onu görmediler? Bayan Su gerçekten içeri girdi ama çok geçmeden. Kapıda 2 şüpheli araç belirdi. Beni nereye götürüyorsunuz? Su ailesinin arabası. Bakma. Buradakilerin hepsi benim adamım. Yine ne yapıyorsun? Aceleyle buraya koştum. Anneni görmek istediğin için değil mi? Annemi nereye sakladın? Anneni başka bir hastaneye naklettirdim. Benim dediklerimi dinleyip Mu ailesine gelin olarak gidersen, anneni görebileceğine söz veriyorum. Demek rehabilitasyon merkezinin ön kapısında neden bu kadar tuhaf davrandığını anlıyorum. Meğerse hepiniz bana tuzak kurmuşsunuz. Subanguo, annem. O yıllardır komada. Neden onu saklıyorsun? Subanguo. O zamanlar annem olmasaydı. Şirket kurmak için bu kadar bağlantı ve kaynağının olur muydu? Sonra annemin ve büyük babamın kanını emdin. Sonra onu bir kenara attın. Peki ya şimdi? Beni siyasi evlilik için kullanmak mı istiyorsun? Hayal bile etme. Sana vururum, saygısız kız. Evlenmek istemiyor musun? Ha, Subanguo. Subanguo, ne yapıyorsun? bugün seni bir kere olsun saygılı bir çocuk yapacağım. Evlendin, yaklaşma. Götür onu.
Hemen Bosmu'nun yerini tespit edin. Bu gece onu bana gönderin. Bosmu, ben Su Teknoloji grubundan Subango. Beni daha önce duymuş olabilirsiniz. Açık konuşalım. Bugün herhangi bir iş yemeğiniz olmadığını duydum. Şeref verir misiniz? Şans eseri, benim Dihao Uluslararası Bahçeme bir uğrar mısınız? Size büyük bir hediye vermek istiyorum. Büyük hediye? Geldiğinizde anlayacaksınız, memnun kalacaksınız. Bosmu'nun yeri tespit edildi. Şüpheli 2 araç. Dihao Bahçe Oteli'nin önünde görüldü. Subanguo. Umarım düşündüğüm kadar adi değildir. Ah, Bosmu, sonunda sizi bekledim. Şaka gibi, haha, Mu Bey bizim aileleri evlendirmeyi planlıyor. Hatta sizi özellikle yurt dışından getirtti, o kız. İnatçı ve şımarık, nişanınızı geciktirdi. Su ailesi olarak utanıyoruz. Şimdi o kız sonunda aklını başına aldı. Bugün beni burada sizinle buluşmaya çağırdı. Buluşma mı? Yoksa kızını mı sunuyorsun? Bossu, açıkça konuşalım. Böyle şeyler nasıl açıkça söylenir ki? Şöyle yapalım, sizi odaya götüreyim. Memnun kalacaksınız. Hangi oda? 808, sizi götüreyim. Dur, uhu. Sukinyu. İyi misin? Mu Yanchen. Sonunda geldin. Bekle. Su amca sana ne verdi? Bana ilaç verdi. Yanchen. Seni hastaneye götüreyim. Alo. Bu durumda şimdi ne yapmalıyız? Ne yapacaksın ki? Eğer gerçekten 2 gece üst üste bu ilacı aldıysa. Artık sadece soğuk suyla ayık kalmaya çalışmak işe yaramaz. Hastaneye getirseniz bile. Sadece iğne yapıp sakinleştirirler. Üstelik vücuduna zarar verebilir. Vücuduna zarar verirse başka çözüm yolu var mı? Siz karı koca değil misiniz? Kendiniz en iyi çözümsünüz. Ama şu an aklı başında değil. Bence aklı başında olmayan sensin. Onu yıllardır sevdiğini söylüyorsun. Ama o hiç farkında bile değil. Zorla eve gelip onunla evlendin. Hala yanında rol yapıyorsun. Onun için neler yaptığını biliyor mu? Karşısında doktor falan mı istiyorsun? Su Winyu. Ben kimim? Yanchen. Başkasıyla evlenmek istemiyorum. Mu Yanchen. Mu Yanchen. Tamam. Hadi uyan. Hala uyuyor musun? Hadi uyan. Bu saatte hala uyuyor musun? Suvinyo,
Senin karakterin eğilmez bükülmez değil miydi? Yine de Bosmo'nun yanında uslu uslu uyudun. Hadi abla, gülümse. Çabuk. Ne yapıyorsunuz? Hala ne istiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Tabii ki seni. Ve Bosmo'yu. İş işten geçmiş halde çekeceğiz. Çekiyoruz işte. Sonra Mu ailesine götürüp yaşlı Mu'ya göstereceğiz. Bu sefer, ister istemez. Bu evliliği reddedemezsin. Boss mu? Dün gece beni kurtaran kişi. Açıkça Muyan Chen'di. Survinyu, hadi güzel bir poz ver de çekeyim. Sadece Mu ailesi değil, o ismi bile duyulmamış kocanda. Evlilik dışı ilişki yaşadığını ve başkasıyla yattığını öğrenmeli. Ancak o zaman seni bırakıp boşanır. Şaşırmadım Su Bankbo'ya. O zaman sizi ve annenizi hiç tereddüt etmeden içeri aldı. Demek ki siz de onun kadar ahlaksızmışsınız. Kendi kızını böyle bir şeyle kandırmak. Böyle bir şey yaparken birlikte cehenneme gitmekten korkmuyor musunuz? Cehenneme gitmesi gereken, kendi öz babasına küfreden sensin, önce sen git. Seni küçük orospu, nasıl cüret edersin? Seni küçük sürtük, ne zaman adamı değiştirdin? Seni pis herif, seni tanıyorum. Su Winyu ile evlenen sensin. Su ailesinin büyük planlarını engelledin. Su Hanım, hafızan iyi ama görüşün çok kısa. Sen bu fakir çocuk, benimle vizyon hakkında konuşmaya cesaret ediyorsun. Görüyorum ki hayatında ulaştığın en yüksek nokta. Muhtemelen bizim Su ailesinin istemediği kızıyla evlenmek olacak. Yazık sana, bizim Su ailesinin damadı olmaya layık değilsin. Hıh, ikinizi umursamıyorum. Nasıl defalarca gizlice bir araya geldiğinizi. Şimdi, derhal gidip boşanma belgesini alın. Yoksa hiçbiriniz bu kapıdan çıkamayacaksınız. Sukinyo, sen de şu anki halinin fotoğraflarının herkese açık olmasını istemezsin, değil mi? Ne fakir çocuğu? İnsan değiştirmek mümkün değil. Boss mu dün gece buraya getirildi. Boss mu? Dünkü performansınızdan memnun kaldınız mı? O, boss mu? Sukinyo'nun o fakir kocası değil mi? Fakir kocası, boss mu? Adamlarımız dün gece kapıda sıkı bir şekilde nöbet tutuyordu. Ama Shen Yankyu ve kızının dün gece başka bir odada saklandıklarını bilmiyorduk. Bu yüzden onlara fırsat verdik. Onları götürün. Emredersiniz. Siz de benimle gelin. Hey, itme beni. Acıyor mu? İyi misin? Gel, seni götüreyim. Seni duşa götüreyim. Gerek yok. Kendim hallederim. Muyan Chen. Boss mu? Olaylar böyle gelişti. Birçok yanlış anlama ve engel olsa da. Sonunda güvende ve yanımda kaldı. Belki de Mu ailesinin kapısından içeri girmek. Dede, artık rahat olabilirsin. Güzel, harika. Ne güzel. Hala olan biteni anlamış değilim. Bu herif bana bir açıklama bile yapmadan beni Mu ailesine götürüp dedeyle tanıştırmaya cesaret etti. Muyan Chen, seni bekliyorum. Kızım, Yan Chen'den bugünün senin doğum günün olduğunu duydum. Şanslıyız ki gece yarısı olmadı. Gel yanıma. Bay Mu, bunu kabul edemem. Çıkarma, bu mu ailesinin aile yadigarıdır. Aslında sana, Yan Chen'le evlendiğinizde verilmesi gerekiyordu. Aylar geçti. Ayrıca bana artık Bay Mu diyemezsin. Sen benim gelinimsin, dede diye seslen. Mu? Dede.
O utanmaz Subanguo mu? Yanchen, önce karını odaya götür dinlensin. Ben onunla görüşeceğim. Muyançen, bırak beni. Ne yapıyorsun? Bayan Mu, dün gece otelden beri. Sürekli huysuzlanıyorsun. Arabada bile. Başını çevirip bana bakmıyorsun. Hala sevdiğin Muyan Chen miyim? Kim seni seviyor? Büyük yalancı, beni 3 yaşındaki çocuk gibi kandırdın. Hem de bu kadar uzun süre. Sokakta rastgele biriyle evlenmeye cesaret ediyorsun. 3 yaşında değilsin. Nesin peki? Babam yüzündendi o. Sebep ne olursa olsun. Hayatının mutluluğunu riske atamazsın. Eğer o an karşına ben çıkmasaydım, hiç düşündün mü? Şimdi ne kadar karmaşık ve çaresiz bir hayatın olurdu. Şimdiki hayatım da oldukça karmaşık. Bu kadar zamandır lanet olası kel dediğim adam, şimdi kocam oldu. Hem de bu kadar sene hakaret ettim, nasıl dayandın? Kim dayandı diyor? Asıl senin çizdiğin o portre. Bana hiç uymuyor. Ne kelim ne de yaşlıyım. Hanımım, dün geceden sonra artık biliyorsun. Vücudumun gerçekten hasta mı olduğunu. Öyle miyim? Muyançen. Daha önce fark etmemiştim, bu kadar yüzsüzmüşsün. Yüz olsa karı mı alınır? O an nüfus dairesinde bir saniye bile tereddüt etseydim. Dönüp başkasıyla kaçacaktın. Yok canım, o kadar çaresiz değilim. O an kafam pek yerinde değildi belki. Ama yine de güzelliğine vurulmuştum. Yani rastgele biriyle evlenmezdin. Bana ilk görüşte mi aşık oldun? Aşk falan yok, sana söylüyorum. Seni nikah masasına götürebilirim. Muyançen, beni böyle tuzağa düşüreceğini sanma. Bilmiyorsun. Sarhoşken bana neler söylediğini. Ben. Ne dedim ki? Benden hoşlandığını söyledin. Muyan Chen'den başkasıyla asla evlenmem dedin. Olamaz. Neyse, itirafını duydum, kabul etsen de etmesen de. Bu önemli değil. Önemli olan, seni yıllardır sevmemin boşa gitmemesi. Yıllardır. Daha önce karşılaştık mı? Hatırlamıyorum. Bayan Mu. Hava da geç oldu, dinlenmeliyiz. Hadi, kocanla uyumaya gidelim. Sen uyu ben uyumam. Bu senin yatak odan, ben seninle uyumam. Tamam. O zaman gerçek gözlerimin önündeydi. Muyançen. Gerçekten çok iyi rol yapıyorsun, bence sen. Girişimci olma, direkt oyuncu ol, eğlence sektörüne gir. Belki bir ödül bile alırsın. Peki, ne oynamamı istiyorsun? Ne istersen onu oyna, vefasız sevgili oyna. İslik herif, büyük yalancı, dilediğini oyna. Ne oynarsam oynayayım. Sen her zaman tek başrol kadınısın. Yüzsüz. Tatlı sözler, şefkat, ilgi, hiçbiri işe yaramıyor. Peki ne işe yarar? Zorla almak. Ben. Ne zorlaması? Böyle mi? Seni uyarıyorum. Siz. Mu ailesinin bu kadar hizmetçisi var, eğer imdat diye bağırırsam. Rezil olan sen olursun. Bağır, Muyançen, gerçekten bağırırım. bağır. Sen. Bırak beni. Öfkeni çıkarmak istiyorsan çıkar. Ama zamanlamayı da iyi seç. Yarın gündüz, istediğin kadar zorlama yapabilirsin. Şimdi uslu uslu uyu. Kocanı öldürüyorsun. Sana söylüyorum, yerde uysam bile bir yalancıyla uyumam. Hımf. Sen. Tamam, sen bilirsin.
Muyan Che'nin beni yıllardır sevdiğini söylemesi ne demek? Mu dede neden ısrarla benim evliliği kabul etmemi istedi? Dün gece yerde mi uyudum? Hanımefendi, uyandınız mı? Kahvaltınız odanıza getirilsin mi yoksa aşağıda mı yiyeceksiniz? Odada tek başıma yemek yemek pek hoş olmaz. Muyan Chen nerede? Genç beyim sabah erkenden aşağıya, büyük baba ile yemek yemeye gitti. Hanımefendinin derin uykuda olduğunu görünce uyandırmadık. Genellikle bu tür büyük ailelerde kurallar çok fazladır. Örneğin ne zaman kalkılacağı, ne zaman yemek yenileceği gibi çeşitli aile kuralları. Mu ailesi bu kadar rahat mı? Bu düşündüğüm o katı ve sıkıcı zengin ailelerden. Pek de farklı değil. Ah. Sayın Mu, önceden gerçekten bir yanlış anlaşılma oldu. Kızımın Boss Mu ile böyle güzel bir evlilik yapacağını tahmin etmemiştim. İki ailemiz doğal olarak akraba olduk. Bu, Su ailesi için en büyük onurdur, Bay Su. Kendini övmek için bu kadar acele etme. Çok iyi biliyorsun ki, Mu ve Su ailelerinin bu evliliği senin yüzünden değil, Kinyu'nun annesi yüzünden. Onun annesi Bay J yüzünden. Annem, Arka plandaki Bay ailesi, bizim Mu ailesiyle bir anlaşma yapmıştı. Yoksa sen, Su ailesinin o küçük işletmesinin nasıl birden gözüme girdiğini mi sanıyorsun? Sen Subango olduğun için mi? Sayın Mu, böyle konuşmamalısınız. Ne sebeple olursa olsun. Sukinyu artık Mu ailesine gelin oldu. İki ailemizin ilişkisi kesinleşti. Ne ilişkisi? Sen Bay J ile çoktan boşanmadın mı? Mu ailesi, Bay Wei'nin kızını aldı. Sizin Su ailesiyle ne alakası var? Bay ailesiyle Mu ailesi arasındaki mesele 10 yıllardır sürüyor. Her ne kadar Bay ailesi şimdi çökmüş olsa da. Zayıf düşmüş deve bile attan büyüktür. Sizin gibi küçük aileler bununla kıyaslanamaz. Her ne kadar Bay J, Bay ailesinin tek kızı olsa da, onun en büyük hatası senin gibi bir erkeğin tatlı sözlerine inanmasıydı. Tüm kaynaklarını sana yatırmasıydı. huzureviniz hangi yöntemi kullanırsa kullansın. Suçluyu bulup bana getirmelisiniz. Annemin hastaneye yatışını ben imzalamıştım. Şimdi birisi onu belirsiz bir şekilde götürdü ve bana haber bile verilmedi. Sana söylüyorum, bu konunun peşini bırakmayacağım. Sukinyu. Geçen cumartesi ne tür birini çağırdın? Beni sorguya çekmeye ve birkaç gün gözaltında tutmaya cesaret etti. Masamdaki bu şeyleri sen mi yaptın? Ne demek ben mi yaptım? Sen 2 gündür şirkette değildin. Herkes senin çalışma masanın boş olduğunu görünce eşyalarını koyacak yer bulamadı. Şimdilik senin yanında kalsın. Az önce gözaltına alındığını söylemedin mi? Sebep ne? İçkime ilaç kattın. Kim ilaç kattı? Kanıtın yoksa iftira atma. Eğer kanıtım olmasaydı, seni sebepsiz yere gözaltına alır mıydım? Birkaç gün sonra serbest bırakılmanın nedeni, bana somut bir zarar vermemiş olmandı. Eğer şimdi ciddi bir şekilde seni dava edersem, şu an olman gereken yer karakol sorgu odası olurdu. Öyleyse dava et. Bakalım neyle dava edeceksin? Gerçekten bir erkekle yattın mı yoksa başka bir şey mi? Yoksa neden ilaç verildiğinden bahsediyorsun? Ah evet, o gece. Bir erkek tarafından götürülmedin mi? Hala bana masum rolü mü yapıyorsun? Sadece sırtı görünse de. Su Win-yu kucağa alınmıştı. Yüzünün yan profili herkes tarafından tanınabilirdi. Demek ki daha önce satış departmanıyla. Bir sorunun vardı, değil mi? Galiba Xiaoming, Meng Fifi için. Seni terk etti. Nasıl bu kadar çabuk terk edildin? Yalnızlığa dayanamaman şaşırtıcı değil. Demek duygusal olarak yaralanmışsın. Su Win-yu, bir erkeği bile tutamadın. Çok beceriksizsin. Daha önce Wanmu grupta, Meng Fifi ile neredeyse kavga ediyordun. Herkes görmüştü. Bu şirketteki hiçbir erkek sana ilgi duymuyor. Sonunda. Sadece görücü usulü evlenebilirsin. Yoksa yalnız yaşlanacaksın. Kimse seni istemeyecek.
Görücü usulü evlensem bile, senin gibi her yerde sugar daddy aramaktan iyidir. En azından normal bir yaşıt bulabilirim, senin gibi değil. Her gün o yaşlı adamların etrafında dolaşıyorsun. Sana yetebiliyorlar mı? Sen onunla tartışma. Hey, aşağı gel. Tamam. Nankör. Bakalım kaçabilecek misin? Ne gibi bir yardım getireceksin? Şükürler olsun ki Yan Chen dikkatli davrandı. Ve Win Yu'nun peşine koruma gönderdi. Yoksa ne yapmayı planlıyordun? Gizlice onu takip edip şirkete kadar geldin. Eskiden para için cinayet işleyemedin. Şimdi yine aynı numarayı mı deneyeceksin? Mulao, bu ne biçim laf? Sanma ki o zamanlar bilmiyordum. Bay Wei'ye nasıl böyle davranabilirsin? Geçmişte Bay ailesinin son damla kanını emdin. Bay Wei'nin artık işe yaramadığını düşündün. Sonra da Shen ailesinin gücünü kullanarak Bay Wei'yi öldürmeye çalıştın. Ona nasıl zarar verebilirim? Eğer vicdanın rahat olsaydı. Bay J kaza geçirip komaya girdikten sonra. Doktorlara rüşvet verip tedavisini geciktirmez miydin? Bu yüzden hala komada. Onun uyanmasından en çok korkan sensin. Çünkü gerçeği bilen tek kişi o. Yaşlı mı? Yaşlandın herhalde. Bu hikayeleri nereden duydun? Kesinlikle böyle şeyler yapmadım. Eğer yapmadıysan, annemi neden saklıyorsun? Onu nereye sakladın? Eğer yapmadıysan, annemi neden saklıyorsun? Onu nereye sakladın? İnsanları nereye sakladın? Ne zaman oldu bu? Böyle bir şey yok. Çünkü Kinyu'nun annesi. Eski rehabilitasyon merkezinde. Hiçbir iyileşme belirtisi göstermedi. Yılların eşlik bağını düşünerek ona baktım ve ilgilendim. Onu daha iyi bir hastaneye. Tedavi için transfer etmek istedim. Nerede hata yaptım? Yalanların ardı arkası kesilmiyor. Sana söylüyorum, annemin başına bir şey gelirse. Senden asla vazgeçmeyeceğim. İyiliğimi kötülükle karşılıyorsun. Yılların eşime bakıyorum. Dışarıdan birinin bana akıl vermesine gerek var mı? O gün sizi takip etmemin nedeni. Bu patronla ilişkinizin gerçek mi? Yoksa sahte mi olduğunu anlamaktı. Görünen o ki, Mu ailesinin hiç niyeti yokmuş. Bizim Su ailesiyle yaptığı evlilik anlaşmasını duyurmaya. Sebepsiz yere kızımı aldınız. Bu neyin kafası? Mu ailesi, Bay ailesinin varisi Bay Wen'in kızını aldı. Peki, Mu ailesinin tutumunu anladım. Su Binyu. Bundan sonra anneni bir daha asla göremeyeceksin. Subango, sen. Götürün onu. Endişelenme. Bu kişi hala ülkedeyse mutlaka bulunur. Korkma kızım, onun o kadar gücü yok. Bu kadar çabuk birini yurt dışına çıkarmaya. Bu kadar kısa sürede, sanırım kişi hala Viang şehrinde. Mu dede. Annemin durumu. Bu gerçekten Subango'nun işi mi? Bu olayda kesinlikle onun planı var, ortaklarından biri. Ama arabaya binmeden önce tam olarak ne oldu? Bunu sadece annen bilebilir, o zamanlar sen küçüktün. Hatırlıyorum, kaza olmadan önce sen de arabadaydın. Çocuğum, nasıl kurtuldun? Sana bahsettiğim ördeği hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Sana onun hayatımı kurtardığını söylemiştim. O zamanlar küçüktüm. Sadece şunu hatırlıyorum. O gün araba virajı dönerken. Bir sokak tezgahının yanından geçtik. Anne, o ördek yavrusu çok sevimli. İnip bir tane alabilir miyim? Önümüzde trafik var. Araba burada bekleyecek. Biraz daha bekleyeceğiz. Çabuk gel. Kaza oldu. Anne, İşte o ördeği almak için arabadan indiğim için. Kazadan kurtuldum. Ama annem,
Yani o kazada. Seni de öldürmeyi planlamışlar. Subango bu hayvandan daha aşağılık. Kaplan yavrusunu yemez, bu kadar yıldır serbest dolaşıyor. Çok ucuz kurtuldu. Hemen araştırıp suçunu ortaya çıkarmalıyız. Korkma, ben yanındayım. Hepimiz yanındayız. Ağlamam zayıf olduğum için değil. Sadece beklemiyordum. Bu olayın Su ailesiyle ilgili olduğunu. Subango'nun böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Seni anlayabiliyorum. Zayıf değilsin. Artık yalnız olmak zorunda değilsin. Güçlüymüş gibi davranma. İstersen bağır, istersen ağla, yanındayım. Subango'nun son günlerdeki hareketlerini araştır. Bay Wei'yi bul. Tamam. Bu kadar zamandır dışarıda, gerçekten yardım mı aradı? Birkaç kutu yemek için bu kadar büyütmeye gerek var mı? Bir şeyin yoksa, direkt at gitsin. Dava açacakmış. Vammu grubu senin babanın şirketi mi sanıyor? Bu kadar küçük bir şeyle bizi attırabileceğini mi düşünüyor? Geldi. Neden tek başına geldi? İnsan kaynaklarına gidip yüzüne kapıyı çarpmıştır. Toplamayacağız. Sadece bugün değil. Bundan sonra da çöpleri buraya atacağız. Dayanabiliyorsan kal, dayanamıyorsan istifa et. Personel departmanı küçük bir katip tarafından şikayet edilmeyecek. Herkesi davet et ve sen. Eğer dayanamıyorsan, kendini siktir et. Bence sen gitmelisin. Boss mu? Neler oluyor? Boss mu düşündüğünüz gibi değil. Sadece 2 gün önce, Sukinyo adındaki bu küçük personel gelmedi. Masaya koyduk ve hemen temizleyeceğimize söz veriyoruz. Kesinlikle çevre sağlığını etkilemez. Sukinyo adlı küçük personel. Neden? Uzun zamandır eski bir çalışansın. Hala hangi amir? Hayır. Yani, paket servisi olan bir kutu. Bu konuda şikayet etmesi gerekiyor. Bu çok cimrili. Biz de ona öğretiyoruz. Meslektaşlarımla barış içinde nasıl yaşayabilirim? Tam olarak ne oldu? Açıkçası iş yeri sıkma. Sukinyo, konuşma. Neden seni zorbalık ettik? Burada iyi durmuyorsun, değil mi? Neden burada duruyorum? İş yerinde ciddi çalışmalıydım. Burada durmamı sağlayan şey işe yaramadı. İş yeri sıkma şirketleri ne yapmalı? E-posta da dahil olmak üzere kanıt toplamak. Yazılı materyal, sohbet kaydı, ekran görüntüsü, canlı ses kaydı, video kaydı ve daha fazlası. İcra ofisine veya personel ofisine itiraz edebilirsiniz. Tabii ki başka bir yol var. Doğrudan üstlerine rapor verebilir ve dava açmak için bir avukat bulabilir. İhlal durumunda küçük yaralanmalar ve fiziksel yaralanmalar ya da müstehcenlik ve iftira ile karşılaşmak. Karşı taraf bir suçtan şüphelenebilir. Benim yok. Neden iş yerime çöp atmıyorsun? Sınıf arkadaşı partisinde şarabıma ilaç verdi ve hayır dedi. İlacı vermedim. Hayır. Yamda bir. Uyarıcılar neden ilaç diyor? Doping. İtiraf etmiş. Boss mu şirketinde neler olduğunu açıklayabilirim. Kesinlikle o kadar ciddi değil. Sınıf arkadaşlarının partisinde yaşananlar şirketle ilgili değil. Ayrılmamız çok uzun sürmedi. Güvenlik bizi durdurdu. Onlar da çok insanlıktı. Neyse ki ofise bir şey düşmüştü. Artık içeri girmek için böyle bahanelere ihtiyacım var. Bu adam, şirketin önünde sana çarpan kişi değil mi? İyi. Demek ki gerçekten bizim grubun bir üyesi. Bekle. Eğer onunla ilgili her şeyin benimle bağlantılı olduğunu söylersem, Boss mu? Şaka yapıyorsunuz değil mi? Sukinyu gibi sıradan ve hiçbir özelliği olmayan bir kadın. Sizinle nasıl bir bağlantısı olabilir ki? Boss mu? o sıradan değil. Annesi, Liang şehrinin en büyük 5 ailesinden biri olan Bai ailesinin varisi. Babası ise şu an Su Şirketler grubunun başkanı.
Daha önce onun Su ailesinin reddedilmiş kızı olduğunu öğrenmiştin. Vay ailesiyle olan bağlantısını bilmiyor muydun? Eğer önceden bilseydim, sana ihtiyaç duyar mıydım? Sen. Bu nasıl mümkün olabilir? Okuldayken çok mütevazıydı. Hiçbir şekilde aile geçmişi olan biri gibi görünmüyordu. Yoksa hep numara mı yapıyordu? Sadece bu da değil, Bayan Su'nun kocası. Manmu grubunun CEO'su. Yani şu an karşınızda duran boss mu? Bu nasıl mümkün olabilir? Son 2 günün ofis kayıtlarını çıkarın. Bakalım bu yemekler ve çöpler. Sukinyu'nun masasına kim tarafından atılmış? Bana kesin bir liste hazırlayın. Ayrıca sadece birkaç gün gözaltında tutulman yeterli olmayacak. Madem herkesin önünde yaptıklarını itiraf ettin ve sorgu odasındaki ifadenle tutarsızlık gösteriyor. Şirketimiz, kayıtları ve ses kayıtlarını polise teslim etme hakkına sahiptir. Nasıl bir işlem yapılacağına yasa karar verecek. Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz? Zaten artık çalışma masanda oturamazsın. Benim ofisime gitmek daha iyi. Senin ofisinde de oturacak yerim yok. Benimki senin, istediğin yere oturabilirsin. Boss mu? O aslında. Ah, boş ver konuşmayalım. Fotoğraftaki adamın giydiği takım elbisenin. Bosmu'nun şu an üzerinde olanla aynı olduğunu fark etmedin mi? Bugün araştırma sonuçları çıkana kadar hiçbirinin gitmesine izin verilmeyecek. Anlaşıldı. Büyük baba, bugün bu kadar çok yemek var. Misafir mi geliyor? Bu zengin akşam yemeği, Mu ailesinin sana borçludur. Aslında Mu ailesi sana evlenme teklif etmeliydi. Yan Chen'de. Sonra seni görkemli bir şekilde eve getirirdik, tüm bu süreç. Sayısız temasın ardından. Tüm bu süreçler zaten atlandı. Ama sonuçta sen Mu ailesinin yeni gelinisin. Yan Chen senin üzülmeni istemiyor. Bu yüzden bu zengin akşam yemeğini hazırladı. Büyük baba, çok naziksiniz. Buna gerek yok. Bu nezaket değil, sana bir hatırlatmadır. Bundan sonra Yan Chen ile sık sık büyük baba ile yemek yemeye gel. Minchuan adındaki şu haylaz çocuk gibi olma. Sanki bir kelebekmiş gibi sürekli dışarıda uçuşuyor. Eve hiç uğramıyor. Siz ikiniz de bir aile ve iş sahibisiniz, bu Mu ailesi. Sizin kökünüzdür, bundan sonra dönmeniz gerektiğinde dönün. İleride çocuğunuz olduğunda, size çocuk bakacağım. Büyük baba, biraz daha az söyle, anlaşıldı. Yoksa insanları utandırıyorsun. Geri dönüp karımı yatıştırmam gerekecek. Karını yatıştırmak normal değil mi? Haklısınız. Haklısınız. Hadi, şerefe. Winyu. Kayınvalide bulundu. Anne. Anne. Bay Mu, bu bizim hastanemizin. Bayan Bai için yapılan yeni test sonuçları, teşhise göre. Bayan Bai, yıllar önceki o trafik kazasının ardından beyni şiddetli bir darbe aldı. Ve en iyi tedavi zamanını kaçırdığı için beyin sapında geri dönüşü olmayan bir hasar oluştu. Sonrasında hayati belirtiler korundu, ancak yıllarca komada kaldı. Belirtiler bitkisel hayata benziyordu. Ama aslında beyninde biriken kan pıhtıları hiç temizlenmedi ve hemen ameliyat gerekiyor. Yani annemin uyanma ihtimali var mı? Öyle denebilir ama çok uzun süre komada kaldığı için. Bu durumda dünyanın en iyi doktoru bile ameliyat sonucunun nasıl olacağını garanti edemez. Peki ameliyatının başarı şansı nedir? En fazla %3. Sadece %3. Ama şu anda sadece bu ameliyat. Bayan Bay'ın hayatını kurtarma şansı var. Çünkü önceki bakım evinde uzun süre fark edilmeyen bir ilaç enjekte edildi. Bu birkaç gün yine kötü niyetle hastane odasına kilitlendi. Hiçbir besin ilacı verilmedi, şimdi hayati tehlike altında. Ameliyat olmazsa, bu %3'lük şans bile kalmaz. O halde hemen ameliyat edin, en iyi cerrahı getirin. Şans ne kadar küçük olursa olsun, elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Anlaşıldı. Anne.
Su teknolojiyi derinlemesine araştırın. Gün doğmadan sonuçları görmek istiyorum. Bu kadar çabuk bulmalarına şaşırdım. Üstelik kaçırdılar. Gerçekten Mu ailesine yakışır bir iş. Baba, şimdi ne yapacağız? Benim ne gibi bir fikrim olabilir ki? Başta Su Binyu, Mu ailesine evlenmek istemiyordu. Su Binyu'yu Mu ailesine gönderirsem, sadece yüzeyde anlaşırlar diye düşünmüştüm. Sonra benim kontrolüm altında olacaktı. Bir şey talep etsem, bana karşı koyamazdı. Kim bilebilirdi ki? Çoktan Mu ailesiyle bir olduğunu. Şimdi Mu ailesi Su Winyu'yu korumak istiyor. Bai Wei'nin intikamını da alacaklar. Böyle oturup bekleyemeyiz. Yoksa yıllardır emek verdiğimiz her şey, hepsi yok olacak. Madem Mu ailesi bu kadar kararlı, Su Binyu'ya yardım edecek. O zaman tek çaremiz, Su Binyu ile Mu Yanchen'in arasını bozmak. Mu Yanchen yıllarca yurt dışında yaşadı. Yanında başka bir kadın yok mudur? Ah, hatırladım. Birilerinden duymuştum. Mu Yançe'nin yurt dışında bir kız arkadaşı varmış. Hatta Çin'de oldukça ünlü bir yıldızmış. Mu Yançen için yurt dışına gitmiş. Daha önce yurt dışında haberlerde çıkmıştı. Tamam, işte bu, hemen bulun onu. Medya departmanından beni alıp buraya getirdiğinden beri. Her gün senin masanda çalışıyorum. Söyle bakalım, ben bir çalışan mıyım yoksa tahtı ele geçiren bu Zetian mı? Sen bizim başkan eşimizsin. Bu masa değil. Başımın üstünde otursam bile kimse engel olamaz. Ne laf ebesisin? Yançen, Ne zaman döndün? Çok tanıdık geldi bu. Birkaç yıl önce çok popüler olan oyuncu Ben Lier. Tanıyor muymuş? Bu kıyafetle ne yapıyor? tabii ki seni görmeye geldim. Durum senin düşündüğün gibi değil. Lütfen yanlış anlama. Henüz hiçbir şey söylemedim. Nasıl yanlış anladığımı biliyorsun. Gözlerin zaten beni sorguluyor. Yançen, bu kadın kim? Eşim. Sen evlenmişsin. Yurt dışında benimle birlikteyken. Gözlerinde benden başka hiçbir kadın yoktu. Eski kız arkadaş. O zaman ben medya binasına çalışmaya gidiyorum. Siz konuşmaya devam edin. Nereye gidiyorsun? Size eski günleri yad etme fırsatı veriyorum. Yad edilecek bir şey yok. O da eski kız arkadaşım değil. Otur yerine. Amacın ne? Açıkça söyle. Eşimin önünde. Böyle belirsiz geçmiş ilişkilerden bahsetme. Seninle hiçbir zaman o kadar yakın olmadık. Yançen, yurt dışında birlikteyken, bana ne kadar iyi baktığını unuttun mu? Hiçbir kadın sana yaklaşamazdı. Sadece ben. Geç saatlere kadar çalışıp hastalandığında, ofiste bayıldığını ben fark ettim. Birlikte bu kadar şey yaşadık. Sen böyle bir, ailenin zorla evlendirdiği kadın için, aramızdaki her şeyi reddediyorsun. Onun Mu ailesi tarafından benimle evlendirildiğini nasıl bildin? Kim söyledi? Kimse söylemedi. Sadece yurt dışındaki bazı ticari haberlerde, aniden ülkeye dönüşün hakkında çok spekülasyon vardı. Bazılarını duydum. Öyle mi? Peki kim söyledi? Eşimin sık sık ofisimde olduğunu, randevu bile almadan içeri daldın. Bilerek onu gördürdün. Ben, Bayan ben. Şu an kimin himayesi altında olursan ol. Ya da kim seni buraya bir oyun oynamaya gönderdiyse. Yurt dışında benim metodlarımı bildiğine göre. Beni kızdırmanın sonuçlarını da bilmelisin. Bu alakasız şeyleri söylemeye devam edip. Eşimi yanlış anlatmaya devam edecek misin? Çık dışarı, seni güvenlikle atmak zorunda bırakma. Yançen, aramızda gerçekten hiçbir şey yaşanmadıysa, neden bu kadar aceleyle beni kovuyorsun? Dışarı çık. Ne yapıyorsun?
Onun sözlerine inanmıyorsun değil mi? Hayır, sadece dizilerdeki her şeyin yalan olduğunu düşünüyorum. Bu yanlış anlaşılma hemen açıklansa olmaz mıydı? Sen bu kadar hızlı davranıyorsun. Bana mantıksızca tartışma fırsatı bile vermiyorsun. Tartışma. Aklından bile geçirme. Bayan Wen, işler nasıl gidiyor? Alo Yönetim Kurulu Başkanı Su. Bana neden söylemedin? Muyan Chen ile o kızın. Hiç de zorla evlendirilmiş değiller. Senin dediğin gibi hiç de duygusal temelleri yok değil. Duygular işte, her gün değişir. Kim bilebilir ki? Sonuçta yurt dışında Bosmu ile bal kaymak gibisiniz. Ama şimdi çıkmazdasınız. Şimdi Sukinyu ile Bosmu aşk dolu. Kim bilir, belki bir gün yine kollarına atılır. Yeter ki biraz daha çaba göster. O adamı en iyi sen tanıyorsun. Yine kollarına atılacak. Elbette benim yöntemlerim var. Ama daha fazla para istiyorum. Bu, ne kadar ileri gidebileceğine bağlı. Beni tatmin ettiğin sürece, para sorun değil. Endişelenme, doktora güven. Annem bu kadar yıldır komada olsa da hep normal bir insanın vücut sıcaklığına ve nefes alışına sahip. Ara sıra yatağının başında oturup konuşabiliyorum. Ameliyatının onun hayatını kurtarmak için olduğunu biliyorum. Ama yine de onun için endişeleniyorum. O zamanlar büyük bir felaketten kurtuldu. Bu kadar uzun süre komada kalmayı başardı. Bu, tamamlamadığı çok şey olduğunu gösteriyor. Sana söyleyecek çok şey var, dayanacak. Ah, bir de Su ailesiyle ilgili her şeyi araştırdım. O kazanın kanıtları. Neredeyse tamamlandı. Şu anda eksik olan tek şey tanık. O da senin annen. Şimdi Su ailesi, kızgın tavadaki karıncalar gibi. Ameliyatının gerçekten başarılı olmasından korkuyorlar. Bu yüzden hastane içinde ve dışında birçok kişi yerleştirdim. Bir sinek bile giremez, merak etme. Ameliyat en az 10 saat daha sürecek. Bu otel hastaneye en yakın. Önce odaya dönüp dinlen, ben bekçilik yapacağım. Olmaz, ben de seninle bekçilik yapacağım. Bu 2 gündür iyi uyumadın. Böyle devam edersen vücudun dayanamaz. Önce odaya dönüp dinlen. Git hadi. Yan Chen, lütfen beni kurtar. Parası olduğu için her şeyi yapabileceğini sanan yatırımcılar. Yine beni içki içmeye zorluyorlar. İçmeyince, bir sonraki projemin finansmanını kesmekle tehdit ediyorlar. Başım çok dönüyor. Ne yapıyorsun yine? Bırak beni. Burada olduğumu nasıl bildin? Yan Chen, başım gerçekten çok dönüyor. Yan Chen, bana böyle davranamazsın. Geçmişte böyle şeyler olduğunda hep bana yardım ederdin. Bırak beni. Eskiden her konuda bana yardım ederdin. O yatırımcılar senin önünde kuzu gibiydi. Bana bu tür kuralsızlıkları dayatmaya cesaret edemezlerdi. Yan Chen, yalvarırım, geçmişte yaşadığımız her şeyi unutma. Olur mu? Bu kadar acımasız olamazsın. Wenlier. Sınırlarını bil. Yan Chen. Hala eskisi gibi olabiliriz. Ne eskisi? O zamanlar sen, yurt dışında kariyer yapmak için gittin. Eğlence sektörü zaten kırlı bir dünya, hiç masum değil. Babam bile zarar görmeden korkuyordu. Bu yüzden defalarca arayıp yardım istedi. Eğer Mu ve Wen ailelerinin onlarca yıllık dostluğu olmasaydı, senin hiçbir işine karışmak istemezdim. Sadece bu kadar. Ama sen biliyorsun ki yurt dışına senin için çıktım. Benim için mi? Hiç hatırlamıyorum. Aramızda bu kadar derin bir bağ mı var? Babanın hatırına, seni rahatsız eden. Birkaç yatırımcıdan kurtardım, basit bir işti. Bu sana karşı başka hislerim olduğu anlamına gelmez. O zamanlar sadece yurt dışı şirketimdeki çeşitli projelerle meşguldüm. Eğlence sektörüyle ilgilenecek vaktim yoktu. Ama bu bilmediğim anlamına gelmez. Senin o ahlaksız medyayla anlaşıp benimle ilgili dedikodu fotoğrafları çektirdiğini ve asılsız flört haberleri yaptırdığını. Ama sen de medya önünde yalanlamadın. O zamanlar göz yumuyordum. Sadece aşk için zamanım ve enerjim yoktu. O önemsiz dedikodular. Beni sevenleri uzaklaştırmama yardımcı oldu.
Ve gereksiz sorunlardan kurtuldum. Yani sadece birbirimizi kullandık. Senin ününü kullanıyorum. Sen de beni aşk engeli olarak kullanıyorsun. Muyan Chen, yanında bu kadar uzun süre kaldım. Hala seni ısıtamadım mı? Gerçekten kalpsiz misin? Hayır. Bir keresinde sarhoşken sevdiğin biri olduğunu söylemiştin. Aşık da olmuştun. O zaman yanında sadece ben vardım. Beni mi kastediyordun? Gençlik aşkını sayarsak. Şimdi dileğim gerçek oldu sayılır. Ne demek istiyorsun? Seni ilgilendirmez. Sana söylüyorum. Lütfen bugünkü gibi saçma oyunlar oynamayı bırak. Hem başkalarına hem de kendine zarar veriyorsun. Yan Chen, bu bir oyun değil. Sana gerçekten aşığım. Bu kadar yıldır sana olan hislerimi hissetmemiş olamazsın. Senin için olmasaydı. O zamanlar ülkede çok iyi bir kariyerim vardı. Nasıl oldu da her şeyi bırakıp yurt dışında yeni bir hayat kurmaya gittim? Her şey seninle olmak, seninle gitmek içindi. Bayan Wen. Hepimiz yetişkiniz, her şeyin bir amacı var. Yurt dışına Yançen için gittiğini söylüyorsun. Peki neden birkaç ay önce ülkeye döndüğünde sen dönmedin? O sırada işlerim yoğundu. Telefonum genelde yanımda değildi. Bu yüzden Yan Chen'le bağlantım koptu. Ülkeye döndüğünü bilmiyordum. Öyle mi? Peki şimdi neden her şeyini biliyorsun? Şirketine gidip onu bulduğunu biliyorsun. Bu hastaneye geldiğini de biliyorsun. Sanırım seni yönlendiren kişi. Sadece Muyançe'nin hareketlerini öğrenmek istemiyor. Benim hareketlerimi de öğrenmek istiyor, yoksa... Annemin hastanesinin yakınındaki yerlere nasıl gelebildin? Buraları nasıl buldun? Subanguo, Ne dediğini anlamıyorum. kabul etmeyebilirsin. Şimdi sana bir soru sormak istiyorum. Tam da mesleğim gazetecilik. Sen de eğlence dünyasının popüler yıldızısın. Sana sormam en uygunu olur. Bir yıl önce yurt dışında bu zenginle evlendin. Sonra iflas edince hemen boşandın. Ve bu evliliği eğlence dünyasından sakladın. Doğru mu? Ne evlilik saklaması? Uyarıyorum. İftira atmak suçtur. Bir medya çalışanı olarak. Kendi kaynaklarım ve bağlantılarım var. Eğer bilmek istersem, hem yerli hem de yabancı eğlence dünyasındaki her şeyi öğrenebilirim. Parayla bastırdığın boşanma skandalı da dahil. Ayrıca safça düşünmüyorsun. Yançe'nin şirketinde bir kere dolaşınca. Diğer kadınlar gibi içinde güvensizlik ve şüphe tohumları ekilecek. Değil mi? Gerçekten çok fazla düşünüyorsun. Bu küçük şey benim ve Yançen arasını asla etkilemez. Ayrıca hala annemin hastaneye yatması yüzünden panik içinde olduğumu. Bu yüzden senin sözlerinin doğruluğunu ayırt edemeyeceğimi mi sanıyorsun? Subanguo'nun adi yöntemleri. Sadece giderek daha aşağılık işler yaptığını kanıtlıyor. Muyançe'nin gözünde. Yaptığın bu şeyler tam bir çekirge misali. Ve benim hakkımda gerçekten. 10 yaşında tek başına yaşamaya başlayan kızım. Gerçekten göründüğü kadar kolay mı olduğunu mu sanıyorsun? Sana söylüyorum. Eğer istersem. Venlier yarın sabah itibarını kaybedecek. Hem yerli hem de yabancı eğlence dünyasına bir daha dönemeyecek. Sence senin bu birkaç kuruşun için gelecek 10 yılların oyunculuk kariyerini feda eder mi? Bu çok büyük bir kayıp olurdu. Öyle değil mi, Bayan Men? Yan Chen, şu kadına bir bak. Göründüğü kadar masum değil. O aslında rol yapıyor. İşte bu bakış. Ne? Sonunda tekrar gördüm. Muyançen, az önce söylediğin şey ne anlama geliyor?
Seni kurtarmaya geldim. O zaman beni kurtarmak için ısrar etmeseydin. Ve o insanların dikkatini çekmeseydin. Beni kendiliğinden yanıp patlayacak olan arabadan çıkarmasaydın. Şu ana kadar yaşayamazdım. Yani. Az önce Wenlier'e söylediğin. Gençlik aşkın. Bendim. Evet, sendin. Yani ülkene dönmeden önce. Büyük babanın seninle evlenmemi istediğini biliyordun. Yoksa beni geri getirebilecek başka bir sebep mi düşünüyorsun? Yani o zamanlar nüfus dairesinin önünde beni tanımıştın. İyiymiş Muyançen. Baştan beri beni kandırıyordun. 10 yıldır hiçbir değişiklik olmamış gibi görünüyorsun. Sadece iş hayatında sivri taraflarını törpülemişsin. Ama aslında içinde hala o kaba ve sert küçük kız var. Gerçekten tanınması kolay. Kime kaba ve sert diyorsun? O zamanlar babamın olayları yüzünden sinirliydim. O zamanlar daha çok küçüktüm. Senin kaza geçirdiğini görüp annemi hatırlamasaydım. Belki de seni kurtarmazdım. Hala inatçısın. İster kurtar ister kurtarma, zaten yardım ettin. Üstelik o zaman çok ağır yaralanmıştım. Doktor, eğer 20 dakika daha geç kalsaydım, bacağımı kurtarmanın imkansız olacağını söyledi. Bir yıl tekerlekli sandalyede kaldım. Rehabilitasyondan sonra tamamen iyileştim. Şimdi hiçbir yan etki yok. Bunların hangisi senin sayende değil? Yani söylentilere göre, Mo ailesinin büyük oğlunun tekerlekli sandalyede olduğu. Tamamen asılsız değilmiş. Yani benim hakkımda söylentiler çıkarıp topal olduğumu mu söyledin? Asla söylenti çıkarmadım. Ben de duydum. Doktor, annem nasıl? Ameliyat başarılı oldu. Yıllardır birikmiş kan pıhtıları temizlendi. Ancak hastanın vücudu çok zayıf. Birkaç gün daha yoğun bakımda gözlem altında tutulması gerekiyor. Bu 10 saati atlatabilirse. Uyanma ihtimali çok yüksek. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bosmo, tahmin ettiğiniz gibi oldu. Su Banguo ve Shen Yanju çifti. Çok önceden kaçış planlarını yapmışlar. Varlıklarını yavaş yavaş transfer ediyorlar. Bosmo, bakın. Bu, Su Banguo'nun geçmişteki ve Shen ailesiyle birlikte düzenlediği ticari savaşla ilgili. Ayrıca o kazayla ilgili tüm ses ve görüntü kanıtları. Hukuk ekibindeki avukatlarla konuştum. Onların önerisi, eğer etkili bir tanık ifadesi sağlanabilirse, en güçlü kanıt olacağı yönünde. Demek oymuş. Bencil, acımasız, tüyler ürpertici yöntemler. Bu kanıtlar onu içeri atmaya yeter de artar. Kesinlikle yeterli, ancak hukuk ekibinin önerisi. Biraz daha beklememiz yönünde. Eğer Bay V Hanım uyanırsa, onun ifadesi, Su Bango'nun dava şansını bile bırakmayacak. Savunmayı güçlendirin. Şüpheli görünen herkesi kontrol edin. Hiçbiri içeri alınamaz. Evet. Patron mu? Bayan Bay'ın ifadesi zaten sunuldu. Su Banguo kaçarken tüm varlıklarını transfer etmemiş. Üstelik ailesi yurt dışına çıkış noktasına yeni varmıştı ki. Yakalandılar. Ayrıca kaza yapan kamyonun şoförü de bulundu. Sorguya götürülüyor. Eğer Bay V zamanında uyanıp gerçeği söylemeseydi, ben bile bilmezdim. Bu Su Banguo'nun böyle canavarca şeyler yapabileceğini. Araştırın, iyice araştırın, yasalar onu sert bir şekilde cezalandırmalı. Anne, her şey bitti. Şimdi en önemli şey sağlığınıza dikkat etmek. Bu da onlar için en büyük ceza olacak. İyi misin? Hamileyim, hem de ikiz. Ne düşünüyorsun? Patron mu? Bu kıyafetle çok yakışıklı görünüyorsunuz.
Muyançen. Bugün annemi yeni getirdiğimiz için. Ona hoş geldin yemeği vermemiz gerekmiyor mu? Sen ne yapıyorsun? Bunları ne zaman hazırladın? Bayan Mu, evli olmamıza rağmen. Sana evlenme teklifi ve düğün borcumuz var. Bu yüzden bugün sana içtenlikle evlenme teklif etmek istiyorum. Hayat boyu bana söz vermeni diliyorum. Birlikte yaşlanıp, sonsuza kadar ayrılmamak için. 10 yaşımdan beri peşimdesin. Bu bir ömür yetmedi mi? Sonsuza kadar mı? Evet, sonsuza kadar ayrılmamak için. Kabul eder misin? Onunla evlen. Neden kabul etmiyorsun? Kabul ediyorum. Eğer kabul etmeseydim, karnımdaki 2 küçük şey bile razı olmazdı. Baba oldum.